Merhaba dostlarım, Dalıcı Teorik Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Burada yapacağımız teorik eğitimlerin amacı sizleri deniz dalışlarına ve pratik çalışmalara önceden hazırlamaktır. Bu eğitimler sadece teorik kısmınızı güçlendirme amacı taşıyor. Yani bu eğitim videolarını istediğiniz zaman tekrar açıp izleyerek bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Uluslararası geçerliğe sahip dalış lisansına sahip olmak ve uygulama becerilerini denizde gerçekleştirmek için mutlaka benimle iletişime geçmeli ve birlikte planlayacağımız 3 veya 4 günlük bir dalış eğitim kampına katılmalısınız. Scuba, Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, yani su altında bağımsız nefes alma aparatı cümlesinin İngilizce baş harflerinden oluşur. Yaklaşık 100 yıldır kullandığımız scuba ekipmanı birleştirildiğinde tek bir ekipmanmış gibi görülebilir. Fakat toplamda 3 ana ekipmandan oluşur. Denge eleği, tüp ve regülatör. Denge eleği su altındaki yüzerliliğimiz için olmazsa olmaz ekipmanlarımızın birincisidir. İngilizce açılımı Buoyancy Compensator, Türkçe'de ise yüzerlilik kontrol cihazı ya da denge eleğidir. İçerisindeki havayı suyun altındaki dengemize bağlı olarak şişirip indirmemizi ve suyun altında nötr yüzerlilikli ve dengede kalmamızı sağlar. BC diye kısalttığımız denge eleği içerisine havayı alıp boşaltmamızı sağlayan sol omzumuzun hizasında olan bir hortuma sahiptir. Hortumun üzerinde 2 tane düğme bulunur ve bunlardan bir tanesi BC'yi şişirirken ikincisi BC'nin içerisindeki havayı boşaltır. Ayrıca BC üzerinde ekstra 2 veya 3 adet acil tahliye valfleri bulunur. Tuzlu suyun ve kumun düğmeleri tıkadığı ve BC'nin kontrolsüz bir şekilde şiştiği anlarda bu valfler BC'nizin içindeki havayı boşaltarak sizin kontrollü bir şekilde yukarıya doğru yükselmenizi sağlar. BC'nizi kullanırken üzerinize tam oturduğundan emin olmalı, kemerleri sıkmalı ve tokaları doğru taktığınızdan emin olmalısınız. Dalış esnasında dengemizi ayarlarken sadece BC'yi kullanmayız. Uygulama eğitimlerine katıldığınızda göreceğiniz gibi dengenin bir kısmını ciğerlerimizdeki havayla ayarlarken bir kısmını BC ile ayarlarız. BC'nin dengeli ve kontrollü bir şekilde kullanılması su altında güvenli bir dalış geçirmemiz için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Her dalış sonrası diğer ekipmanlarımız olduğu gibi BC'yi de detaylı bir şekilde tatlı suyla yıkamalı, arada sırada BC hortumundan su ve hava ile doldurarak BC'nin içerisini çalkalamalı ve içerisine giren tuzlu suyun dışarı çıkmasını sağlamalıyız. Dalış tüpleri genel olarak alüminyum veya çelikten yapılan, içerisinde yüksek basınçlı hava bulunduran materyallerdir. INT ve DIN sistem olmak üzere 2 tip vana şekline sahiptirler. DIN sistemde regülatör vidası yuvaya vidalanacak şekilde monte edilir. INT sistemde ise regülatör yok sisteminin üzerine oturacak şekildedir. DIN kullanımı ve takıp çıkarması zahmetli olmasından kaynaklı çoğu dalış merkezinde kullanılan tüp vanaları yok vana şeklindedir. DIN vana sistemi çok daha yüksek basınçlı havaya dayanıklıdır. Yok vana sisteminde en çok karşılaşılan problem yok vana adaptörünün üzerindeki siyah O-ring adı verilen contadır. Bu siyah conta yüksek basınç, tuz ve yıpranmadan kaynaklı aşınır ve bazen yırtılarak regülatör ve tüp vanası arasından kuvvetli hava kaçaklarına neden olabilir. INT vanaların önünde bulunan bu O-ring DIN vanalarında bulunmaz. Sadece DIN regülatörün ön yüzünde bulunur. Her dalış öncesi vana ve regülatör üzerindeki O-ring kontrolünü yapmak sizin daha keyifli ve güvenli bir dalış gerçekleştirmenizi sağlar. Sportif dalışlarda tüpümüze asla saf oksijen ile dolum yapılmaz. Tüpümüzün içerisindeki hava şu an soluduğumuz havanın aynısı. Yani %21 oksijen, %78 nitrojen, %1 de diğer gazlardan oluşur. Sadece filtrelemeden geçtiği için daha temiz, nemsiz, kuru bir havadır. Tüpler yüksek basınçlı hava bulundurduğu için düşme veya yuvarlanma gibi durumlara karşı her zaman önlem almalı, dik bir şekilde ortalıkta bırakmaktan mutlaka sakınmalıyız. Mümkünse bağlamalı veya yatay hareket etmeyecek şekilde konumlandırmalısınız. Tüpler de diğer dalış ekipmanları gibi her kullanımdan sonra tatlı suyla yıkanmalıdır. Özellikle vanaların çok basit bir şekilde açılıp kapanabiliyor olması gerekir. Vanaları çok sıkmak uzun vadede açılıp kapanmasını zorlaştırır. Ve tüplerin içi asla boş bırakılmaz. Su veya kir gibi nesnelerin içine girmemesi için mutlaka bir miktar hava bulundurmakta fayda vardır. Regülatörler yüksek basınç ile doldurulmuş olan tüplerdeki havayı önce ara basınca, daha sonra da ihtiyacımız olan ortam basıncına düşürerek rahat nefes alıp vermemizi sağlayan ekipmanlardır. Regülatörler tüpe takılan kısım olan birinci kademe ve nefes alıp verme işlemini yaptığımız ikinci kademeden oluşur. Birinci kademenin olduğu kısmın yüksek basınç çıkış bölgesine tüpümüzün içinde ne kadar hava kaldığını gösteren gösterge bağlanır. Birinci kademenin olduğu alçak basınçlı bölmelere ise yedek hava kaynağı olan ahtapot ve BC'ye ulaşan alçak basınç hortumları bağlanır. Tıpkı tüp vanalarında olduğu gibi bağlanış şekillerine göre regülatörler INT veya DIN olarak ikiye ayrılır.
Birinci kademe bölümü yüksek basıncı alçak basınca çevirerek ikinci kademeye yedek hava kaynağına ve BC hortumuna düşük hava basıncı şeklinde iletir. Yüksek hava basıncı sadece tüpün içerisinde ne kadar hava kaldığını gösteren gösterge kısmına yüksek bir şekilde iletilir. İkinci kademe regülatör ve yedek hava kaynağı olan regülatörün ortasında bir tahliye butonu bulunur. Bu buton su altında dalıcının ağzına su girmesi durumunda regülatörün içindeki suyu dışarıya tahliye etmesine yarar. Kullanım çok basit, akıllıca bir tasarımdır. Şuraya basarsınız ve içerisindeki bütün su dışarıya gider. Diğer dalış ekipmanlarında olduğu gibi regülatörler de her dalış sonrası tatlı suyla mutlaka yıkanmalıdır. Fakat yıkama işlemi yapılırken birinci kademenin toz kapağının kapalı olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz. İkinci kademenin regülatörünün tahliye butonuna da basılmadığından emin olmalısınız. Eğer tahliye butonuna basılırsa hortumun içerisine su girebilir. Regülatörler içine su almadığı takdirde kusursuz bir şekilde çalışır. Fakat işlerine su kaçabilecek su ve nemli durumlarda regülatörün çalışma prensipleri ciddi bir şekilde bozulabilir. Yoğun kullanım sonrasında periyodik olarak yetkili servisleri regülatörlerin bakımları mutlaka yapılması gerekir. Basınç göstergeleri ne işe yarar? SPG yani Submersible Pressure Gauge ya da Türkçesiyle basınç göstergesi. Genel olarak tüpümüzün içerisinde ne kadar hava kaldığını bizlere gösterir. Hava kontrolünü düzenli bir şekilde yapmak dalışımızı maksimum güvenli bir hale getirir. Scuba'nın en zorunlu ekipmanları arasındadır. SPG'ler basit bir şekilde havayı gösteren gauge'lerden karmaşık ve bakıma daha dikkatli olması gereken elektronik mekanizmalara kadar birçok farklı şekilde değişkenlik gösterir. Tüplü dalış zor bir spor mu? Doğada ve denizlerde özgürce dolaşmak bizim en temel içgüdülerimiz arasındadır. Milyonlarca yıldır avlanmak, korunmak, üremek ve ibadet etmek için tabiatın her alanından faydalanarak bu seviyelere ulaştık. Hepimizin bildiği gibi biz ve doğa birbirinden bağımsız parçalar değiliz. Aslında bizler doğanın sadece küçük birer parçasıyız. Şehir yaşamında doğmuş ve büyümüş olmak bizlerin doğadan ve denizlerden farklı bir canlıymışız gibi hissetmesine neden oluyor. Fakat her ormana veya denizlere kaçtığımızda aslında ait olduğumuz yerin orası olduğunu fark ediyor ve içimiz huzurla doluyor. Su altına gitmek ise milyonlarca yıl önceki atalarımızla bizleri tekrar buluşturan eşsiz ve tarifsiz duyguları yeniden hissetmemizi sağlıyor. Orman yürüyüşüne çıktığımızda onlarca farklı böcek, bitki ve canlı türünü görmek, onları keşfetmek bizleri mutlu eder. Su altında ise ormanda gördüğümüzden çok daha fazla ve farklı canlı türünü görme şansına sahip oluyoruz. Keşfetme ve merak duygusu biz insanların asla tatmin olmaktan sıkılmayacağı en köklü hisleri oluşturur. Tüplü dalış gibi doğa sporları bizlere bu keşfetme duygusunu tekrar tekrar yaşatan nadir aktiviteler arasındadır. Tüplü dalıştan keyif alan bir insanın tatmin duygusu asla bitmez. Çünkü her dalışta yeni canlılar, yeni davranışlar ve yeni yaşam tarzları görmek mümkündür. Meraklı insanların en çok seçtiği aktivitelerin başına tüplü dalışın gelmesi de bu yüzden tesadüf değildir. Dünyanın 3/4'ü sulardan oluşur ve dalışlarda milyarlarca insanın gitmediği yerleri, görmediği şeyleri sadece sizin gibi sayılı insanların görecek olması sizi gerçekten özel hissettirir. Tüplü dalış aktivitesi sadece keşfetmek üzerine kurulu değildir. Sizlere en güzel anları yaşayıp paylaşabileceğiniz arkadaşlık ve dostluk ortamını da sağlar. Bireysel yapılan spor aktivitelerin aksine tüplü dalış grup ve topluluklar halinde yapıldığında daha keyifli ve eğlenceli bir hale gelir. Su altında gördüğünüz canlıları, deneyimleri ve anlık komiklikleri çıktığınızda sıcak çay veya kahve eşliğinde dalış grubuyla paylaşmak sosyal hayatınızın en keyifli anlarını oluşturur. Tüplü dalış ortamının bize sunduğu çok kültürlü ve renkli insan çeşitliliği, dünyaya bakış açımızı ve deneyimleme şeklimizi mutlaka kökünden değiştirecek bir etkiye sahiptir. Farklı yaşlarda ve deneyimlerde olan bu arkadaş ortamı sizlerin hiç dalış yapmadığınız bölgeler hakkında da fikir sahibi olmanızı sağlar. Su altını keşfetme tutkusu bizi dünyanın öteki ucundaki insanlarla birleştiren biricik tatmin aracıdır. Dalış eğitimi ve aktiviteleri sizin doğadan acil durum senaryolarına, eğlenceden çeşitli deniz canlılarına kadar çok farklı ve çeşitli konularda donanım sahibi olmanızı sağlar. Gece dalışları, mağara dalışları, köpek balıkları, balinalar ve ahtapot gibi canlılarla yapacağımız dalışlar hayatımızda çok nadir karşılaşacağımız kıymetli deneyimleri oluşturur. Aynı bölgede tekrar tekrar yapacağınız dalışlarda bile her dalışınızda farklı canlılarla ve olaylarla karşılaşmanız çok olasıdır. Benim gibi turizm bölgelerinde dalışlar gerçekleştiren eğitmenler bilir ki bir bölgede bazen günde 5'ten fazla dalış gerçekleştiririz. Fakat her dalışımız bir öncekinden farklı ve ilginç gelmeyi yine de başarır. Dikkatli ve detayları fark etmeyi bildiğiniz takdirde her dalışınızda sizi heyecanlandıracak bir şeyler mutlaka bulacaksınız. Bu bazen küçük bir karides, bazen keskin dişlere sahip bir müren olacak. Peki dalış eğitimi zor mu? Tüplü dalış eğitimi kurslarında donanımlı dalış ekipmanınızı kullanmayı öğrenirken eğitim sürecinin ne kadar eğlenceli ve öğretici olduğunu da fark edersiniz.
Dalış programlarının her birisi keyifli aktivitelerden oluşur. Fakat güvenli bir dalış gerçekleştirmek için dalış kurallarına uyacak bir prensibe sahip olmanız da gerektirir. Çünkü kurallara uyma disiplini ve prensipler bizim bu aktiviteden alacağımız keyfi ve güveni arttırarak olası risklerden korunmamızı sağlayacaktır. Tüplü dalış eğitimleri genel olarak sığ su dalış eğitimleri, derin su dalış eğitimleri, teorik eğitimler ve atölye çalışmalarından oluşur. Eğitimlerde bulunan temel beceriler havuzda, gölde veya denizde gerçekleştirilen, istediğiniz zaman su yüzeyine çıkabileceğiniz derinlikler olan sığ su dalışlarıyla başlar. Bu hem eğlenip hem öğreneceğiniz, aynı zamanda da denizci yönünüzü geliştirebileceğiniz bir eğitim sürecidir. Sığ su dalışlarını bitirdikten sonra eğitmen eşliğinde yapacağınız açık su dalış eğitimleri ile daha derin sulara dalışlar gerçekleştirir ve eğitimlerinizi tamamlarsınız. Suya kafamızı soktuğumuz andan başlayarak derinliğin değiştiği her metre dalıcı adayı için her zaman tecrübe ve deneyim fırsatıdır. Kurallarına uyduğumuz sürece dalış oldukça kolay ve keyifli bir eğitimden oluşur. Dalıcı olmak için temel yüzme becerilerine sahip ve suda sakin kalabiliyor olmanız sizin için çok ciddi bir avantaj sağlar. Su korkusu ve heyecanı olan öğrencilerim için ayrıca bir program belirliyor, kendileriyle özel eğitimler gerçekleştiriyor. Tüplü dalış eğitimleri boyunca genel sağlığınız iyi olmalı ve şüphelendiğiniz konularda mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Suyun basıncı nedir ve su altındaki basıncı nasıl dengeleriz? Hava basıncı dünyamızı saran atmosferin içinde bulunan moleküllerin ağırlığıdır. Deniz seviyesindeyken hissettiğimiz basınç ortalama 1 atmosfer veya 1 bar basınç şeklindedir. Suyun da kendine özgü bir ağırlığı ve uyguladığı basınç bulunur. Sıvıların oluşturduğu bu basınca hidrostatik basınç denir. Deniz suyu 10 metre derinlikteyken atmosferin uyguladığı basınca eşit miktarda bir basınç uygular. Yani derinliğimiz 10 metreye geldiğinde üzerimizde hissettiğimiz basınç oranı bir atmosferden bir denizden olmak üzere 2 bar şeklinde artmış olur. Kapalı ve içi boş bir şişeyle su altına indiğimizde şişenin içindeki havanın sıkıştığını görürüz. Şişenin hacmi de artan basınçla orantılı bir şekilde sıkışmaya başlar. Bu videoda gördüğümüz gibi 10 metre derinlikte şişenin içerisinde bulunan gazın hacmi yarı yarıya düşer. 20 metre derinliğe indiğimizde ise şişenin içindeki hava 3'te 1 oranında düşmüştür. İlk başta şişenin içindeki hava aslında halen orada durur. Fakat yoğunluğu sıkıştığı için artık daha az yer kaplamaktadır. Havanın yoğunluğu basıncın artışına göre yükselir. Örneğin 30 metre derinlikte bulunan bir şişenin içindeki hava yüzeydekinden neredeyse 4 kat daha yoğundur. Dalışımızın derinliği 10 metre arttıkça 1 bar basınç şeklinde artar. Örneğin 20 metre derinliğe daldığımızda hissettiğimiz basıncın oranı 3 bar olmuştur. 10 metre derinliğe indiğimizde ise vücudumuza uygulanan basıncın oranı toplamda 2 bar oranında gelmiş olur. Vücudumuzun 4'te 3'ü sudan oluştuğu için aslında artan bu hidrostatik basıncı çok fazla hissetmezsiniz. Fakat vücudumuzda bulunan hava boşluklarında sıkışmalar gerçekleşir ve bizim ilk hissettiğimiz basınç buralarda oluşur. Bu yaşadığımızın tam tersi de mevcuttur. Biz yükseldikçe hissettiğimiz basıncın oranı azalmaya başlar. 20 metreden 10 metre derinliğe yükseldiğimizde havanın hacmi 1 kat, deniz yüzeyine geldiğimizde ise 2 kat artacaktır. Tüplü dalışlarda derinlere inerken havanın hacmini arttırmak için denge ileğinize hava eklemişseniz derinliği azaltırken denge ileğinizin içerisine eklediğiniz havayı birazcık boşaltmanız gerekir. Yeleğin içerisindeki havayı dengelemezsek aşırı genişleyen hava bizi çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru fırlatır. Bu konu dalış hastalıklarını anlatırken tekrardan bahsedeceğim oldukça önemli bir konudur. Suyun basıncı bizim dalış yaptığımız bölgelerde kurallara uyduğumuz sürece bizim için kendi başına zararlı değildir. Fakat su altında kaldığımız süre boyunca soluduğumuz havanın yoğunluğunu değiştirmeye başlayacağı için bu noktada dikkat etmemiz gereken başka önemli konular söz konusu olur. Artan ve azalan basıncın vücudumuza ve sıkışan boşluklara etkileri. Derinliğimizi arttırdığımız esnada sıkışan hava basıncı dokularımızın bu boşluklara doğru baskı yapmasına neden olur. Bu basıncın etkisini vücudumuzun çeşitli bölgelerinde rahatsızlık ve farklılık olarak hissetmeye başlarız. Eğer önlem almaz ve aradaki basıncı eşitlemezsek rahatsızlık acıya ve devamında hasara dönüşebilir. Vücudumuzdaki bu gibi sıkışmaları önlemek için çeşitli teknikler ve yöntemler kullanırız. Bunun en mantıklı açıklaması ve uygulaması derinliği kademe kademe artırırken sıkışmanın henüz az bir şekilde hissedildiği hava boşluklarına hava takviyesi yaparak gerçekleştirebiliriz. Bu yönteme eşitleme denir. Vücudumuza basıncı yoğun bir şekilde ilk hissettiğimiz bölge genelde kulaklarımız ve sinüslerimiz olur. Burun deliklerimizi tıkayarak vereceğimiz hafif üfleme, sinüs ve kulaklarımız arasındaki artan basıncı Özteki borusundan karşılayarak hava ile kolayca eşitlemenizi sağlar. Bu yaptığımız tekniğin ismi Valsalva manevrasıdır.
Valsalva ve manevrası haricinde destekleyici olarak kullanabileceğiniz 3 teknik daha vardır. Frenzel tekniği, ağız ve burun kapatıldıktan sonra ağız tabanımızdaki adaleleri kasarak geniz boşluğundaki havayı östeki borusuyla orta kulağa yollamamızı sağlar. Edmonds tekniği, ilk iki tekniği yaparken çenemizi öne doğru çıkararak manevraların etkisini artırırız. Şu şekilde. Tony B tekniği, ağız burun kapalı iken yutkunarak gerçekleştireceğiniz manevradır. Biz dalışlarımızda en çok Valsalva manevrasını kullanırız. Basıncı her hissettiğimizde kulak eşitleme teknikleri mutlaka kullanılmalıdır. Olası kulak eşitlemesini kaçırdığımız anlarda basıncın kulaklarımızdaki etkisini önlemek adına 1-2 metre yükselmeli ve kulaklarımızdaki basıncı düşürmemiz gerekir. Eşitlemeyi tekrar denemeli ve olası eşitlemenin gerçekleşmediği durumlarla karşılaşmamız halinde yükselmeye devam etmeli ve daha fazla zorlamamalıyız. Basıncı biraz daha düşürmeliyiz. Kulaklarımızı normalden fazla zorlamak kulak bara travması yaşamamıza neden olabilir. Olası bir kulak bara travması durumunda eğitmenle iletişimde kalmalı, gerekiyorsa mutlaka doktora başvurmalısınız. Derinliğinizin artmasıyla beraber basıncı her hissettiğinizde eşitleme gerçekleştirirseniz kulaklarınızda rahatsızlık hissetmezsiniz. Alerji, grip, nezle, rüzgar, klima ve soğuk algınlıkları gibi nedenler hava yollarınızı tıkayarak eşitleme yapmanızı engeller ve ters sıkışmaya neden olur. Yükselirken sıkışma hissediyorsanız durun veya yüzeye çıkışınızı oldukça yavaşlatın. Gerektiği durumlarda birkaç metre alçalabilir, daha sonra çok yavaş bir şekilde tekrar yükselebilirsiniz. Bu yüzden hastayken veya bir sonraki günde dalış yapacağınızı biliyorsanız motorla yapılan seyahatlerden ve klimalı ortamlardan mutlaka kaçının. Ayrıca dış kulağımızın herhangi bir tıkaç, kir gibi bir nesneyle tıkanması da kulak sıkışmalarımızın nedenlerinden birisidir. Dalış yaparken kulaklarımızı kapayacak herhangi bir şey ile kulaklarımızı asla tıkamamamız gerekir. Artan basınç ile birlikte maskenizin içindeki hava da sıkışmaya başlar. Bu gibi durumlarda hafifçe burnunuzdan hava vererek maskenizin içerisindeki havayı eşitleyebilirsiniz. Maskenizin yüksek basınç ile yüzünüze yapıştığı durumlarda asla maskenizi vakum yaparak dışarı doğru şu şekilde çekmemelisiniz. Bunun en basit yöntemi maskenizin alt tarafını kaldırarak şu şekilde kaldırarak rahatlatmaktır veya maskenize bir miktar hava vermek. Maskenizi kuvvetli bir vakum ile çıkarma denemesi gözlerinizi ve yüzünüze zarar verebilir. Şu şekilde çektiğinizde yüzünüze zarar verebilir. Dolgu gibi tedavisi yapılan dişlerinizin içinde kalan minik hava kabarcıkları da suyun altında derinlik arttıkça sıkışır ve dolgularınızın yerinden oynatabilir ya da sıkışmanın sinirlerinize dokunmasından dolayı ağrı olarak kendini gösterebilir. Diş hekimlerine tedavi olduğunuz esnada dalış yaptığınız ve tedavi esnasında dolgunuzun içerisinde hiç hava kalmamasını söylerseniz bu problemi de hiç yaşamadan çözmüş olursunuz. Bir sonraki ve en çok yaşanan sıkışma türü ise mide ve bağırsaklarımızda gerçekleşir. Özellikle dalış öncesi tüketilen kola, gazoz gibi asitli içecekler midemizin ve bağırsaklarımızın içerisine sıkışıp su altında gaz sıkışmasına ve beraberinde ağrılara neden olabilir. Bu yüzden dalış öncesinde asitli içeceklerden mutlaka uzak durmak gerekir. Azalan basıncın da vücudumuzda çeşitli etkileri vardır. Özellikle nefesimizi tutarak gerçekleştirdiğimiz serbest dalışlarda ciğerlerimizdeki hava biz alçaldıkça sıkışmaya başlar ve yüzeye doğru döndüğümüzde tekrar genişleyerek eski hali alır. Tüplü dalışları yaparken ise durum bambaşkadır. Derinlerde soluduğumuz hava bulunduğumuz derinliğin basıncı ile yoğun ve sıkışmış bir havadan oluşur. Soluduğumuz bu yoğun hacimli havayı tekrar geri verdiğimiz yani nefesimizi tutmadığımız sürece basınçtan kaynaklı herhangi bir problem yaşamayız. Fakat nefesimizi farkında olarak veya olmayarak tutar, yükselme hatası yaparsak ciğerlerimizdeki sıkışmış halde bulunan hava dışarı çıkmak isteyeceği için ciğerlerimize baskı uygular. Suyun altına indirip orada şişirdiğimiz balonun yüzeye geldiğinde genleşerek patlamasını düşünecek olursak bir dalgıcın su altında başına gelebilecek en olumsuz durumlardan birisini oluşturur. Aslında kural oldukça basittir. Tüplü dalışlarda asla nefesini tutma ve devamlı bir şekilde nefes alıp ver. Ciğerlerimizin aşırı genleşmesi 1 metre gibi az diyebileceğimiz derinliklerde bile gerçekleşebilir. Dokularımızda genleşmeye bağlı olarak yaşanan travmalara barotravma denir ve en etkili olan barotravma ciğerlerimizde gerçekleşir. Su altından yüzeye çıkışlarda karşılaşılan travmanın esas nedeni nefes tutma ile birlikte karşılaştığımız travmalardır. Normal nefes alıp verdiğiniz sürece ciğerleriniz kullandığınız havayı ortam basıncına göre eşitler ve dalışlarınızın sağlıklı ve keyifli bir şekilde geçmesine yardımcı olur.
Uygulamadaki deniz dalışlarımızda en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi sığ sularda yaptığımız becerilerde bile vücudumuz direkt nefes tutma eğilimine giriyor. Eğitimlerimiz sürecinde bu gibi nefes tutma refleksimizin üstesinden gelerek nefes alıp verme eylemini bir alışkanlık haline getiririz. Su altında regülatörümüzü ağzımızdan çıkardığımız anlarda bile nefes tutmamak artık refleks bir hale gelir. Scuba ekipmanı size havayı ortam basıncında ve sizin istediğiniz miktarda size verecek şekilde tasarlanmıştır. Fakat derinlik arttıkça sıkışan havanın içindeki yoğunluk da artmaya başlar. Yani 10 metrede çarpı 2, 20 metrede çarpı 3, 30 metrede çarpı 4 olacak şekilde bir yoğun hava solumak zorunda kalırız. Aynı şekilde havayı tüketim miktarınız da 2, 3, 4 misli şeklinde artmaya başlar. Bu bize derinlere daldığımızda havamızın neden çok daha hızlı tükendiğini de açıklar. Tüplü dalış esnasında hava kullanımınız oldukça yavaş ve derin olmalıdır. Vücudunuz ise minimum hareket edecek şekilde sadece paletlerinizi kullanarak ilerlemelisiniz. Elleri ve kolları yoğun bir şekilde kullanmak hızlı hava tüketimine neden olur. Scuba nasıl kurulur? BC, tüp ve regülatör yan yana getirilir. Scuba bağlantısına ilk önce BC ile başlanır. BC tüpe bağlandıktan sonra regülatöre geçilir. Denge ileğinizin bağlantı kısmındaki kemeri ıslatmak tüpe çok daha kolay ve rahat bağlanmasını sağlar. Bu yüzden ilk işimiz denge ileğinin bağlantı kemer kısmını ıslatmak olmalıdır. BC'yi tüpe bağlarken dikkat edeceğimiz ilk kısım tüpün vana kısmının BC ile karşılıklı ileri doğru baktığından emin olmaktır. Yanlış yöne doğru bakan tüp ve BC istediğimiz gibi bağlanmaz ve su altında bizi rahatsız eder. Bir elimiz BC taşıma tokasından, diğer elimiz bağlantı kemerinden tutarak BC'yi aşağı doğru indirip bağlar ve tokasını kapatırız. BC'nin bağlantı hizası tüpün vanasının BC taşıma tokası ile aynı hizada olduğundan emin olacak şekilde olmalıdır. BC'nin tüpün fazla aşağısından bağlanması bizi dalış esnasında geriye doğru çekmesine ve ani manevralarda vananın kafamıza vurmasına neden olur. BC'nin tüpün fazla yukarıdan bağlanması ise tüpün öne doğru itmesine ve dengemizin suyun altına bozulmasına neden olur. Denge ileğinin kemerini tüpü sıkıca sardığından emin olun ve tokayı güzelce kapatın. Gevşek kalan toka kemerleri bir süre sonra su altında tüpünüzün aşağı doğru kaymasına ve su altında dengenizin tekrar kaybolmasına neden olur. Bağlandığından emin olduktan sonra denge ileğinizin taşıma bölgesinden tutup yukarı doğru kaldırın ve scubanızın sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun. Eğer denge ileğinizde bir değişiklik yoksa, oynamıyor veya kaymıyorsa bağlantınız sağlam bir şekilde olmuş demektir. Bağlantıda zayıflık hissettiğiniz durumlarda tekrardan kemeri açıp daha sıkı bağlamanız gerekir. Regülatörün bağlantısını yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, din regülatörde siyah O-ring veya int regülatör kullanıyorsanız tüpünüzün vanasındaki siyah O-ringin yerinde ve sağlam olduğundan emin olmalısınız. Regülatörü bağlarken yönünü şaşırmamak için ikinci kademe regülatörün ve yedek hava kaynağının sağ omzunuzun üzerinde gelecek şekilde bağlantısını yapmanız gerekiyor. Basınç göstergesi BC bağlantı hortumunun ise sol tarafınızda kaldığından emin olun. Daha sonra birinci kademenin olduğu bölümdeki toz kapağını çıkarın ve birinci kademeyi tüp vanasına denk gelecek şekilde yerine takın. Regülatörü bağlarken sakin ve yumuşak bir şekilde bağlamanız yeterlidir. Fazla zorlamak hem regülatörünüze hem de O-ring'e uzun vadede zarar verir. Diğer regülatörü bağlarken vidalama esnasında yuvaya tam oturduğundan ve ekstra dişlilere zarar vermediğinizden emin olun. Regülatörü taktıktan sonra düşük basınçlı regülatör hortumunu BC'nizin üzerindeki hortuma nazikçe takın. Tüpün vanasını açmadan önce dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise yüksek basınç göstergenizin olası ani basınçla karşılaşıp bize zarar vermesine karşı yere doğru veya BC içine doğru çevirin ve vanayı yavaşça açmaya başlayın. Eğer vananın bağlandığı bölgeden az ve küçük sızıntılar duyarsanız tüp vanasındaki veya regülatör üzerindeki O-ringin yıpranmış veya tozlu olduğunu anlayabilirsiniz. Çıkartıp yeniden yenisini takabilirsiniz. Bu sizin dalış esnasında O-ringin yırtılmasına ve yüksek basınçlı hava kaçağının önüne geçmenizi sağlar. Bir elinizde gösterge, bir elimizde ikinci kademe regülatör bulunacak şekilde tahliye butonuna basarak göstergenizde bulunan ibrenin oynayıp oynamadığına bakın. Eğer tüpünüzün vanası yarım bir şekilde açılmış ise gösterge üzerindeki ibre ileri geri şekilde hareket eder. Bu tüpünüzün vanasını tam açmanız gerektiği anlamına gelir. Yani yarım açılmıştır bu tüp. Her şeyi kontrol ettikten sonra göstergenizin ve yedek hava kaynağınızı BC tutacaklarına sabitleyin.
Su altında sizden bağımsız bir şekilde hareket eden ekipmanlar taşlara çarparak zarar görebilir veya yarıklara takılarak sizin su altında zor zamanlar yaşamanıza neden olabilir. Deneyimli bir dalıcı tüm ekipmanını her zaman kontrol eder ve güvenilir bir şekilde kullanıldığından emin olur. Peki dalış sonrası su altı ekipmanı nasıl sökülür? Dalış sonrası ilk olarak tüp vanası yavaşça kapatılmalıdır. Vananın kapandığından emin olduktan sonra birinci kademe içerisindeki bulunan havayı ikinci kademe hava kaynağının tahliye butonuna basarak boşaltırız. İçindeki hava tahliye edilmeden çıkarmayı deneyeceğiniz radyatör asla yerinden oynamaz. Bu yüzden birinci kademedeki hava mutlaka boşaltılmalıdır. Daha sonra düşük basınçlı BC'ye bağladığımız hortumu yavaşça sökün. Göstergeyi ve yedek hava kaynağı olan ahtapot tutacağından yavaşça ayırın. Regülatörünüzü bağlı bulunan tüp vanasından kontrollü bir şekilde çıkarın. Daha sonra sadece tozluk kısmını kurulayın ve regülatörünüzün içine su veya toz girmemesi için yerine tam oturduğundan emin olacak şekilde yerleştirin. Denge eleğinizin parçalarının bir yere takılmaması için kemerlerin tokalarını mutlaka takın. BC kemerinizin tüpe bağlandığı kısmı açın. Bir eliniz kemerde, bir eliniz BC'nizin içinde taşıma tokasında kalacak şekilde yukarı doğru çekin. Tüm malzemenizin tatlı suyla yıkarken düşmemesi için tüpünüzle yatay pozisyonda yere doğru yatırın. Tatlı su ile durulama, klor bulunan havuz dalışı dahil olmak üzere tüm deniz dalışları sonrası mutlaka ihmal edilmeden yapılmalıdır. Dalışa nasıl hazırlanıyoruz? Scuba ekipmanı hazır ve yatay pozisyon aldıktan sonra dalıcıların ilk işi dalış kıyafetlerini giymektir. Şahsi elbiseniz, palet ve maskeniz sizin su üstünden su altına kadar çok daha hızlı ve rahat hazırlanmanızı sağlar. Su altında problem yaşamamak için dalış öncesi maske ve palet ayarlarınızı önden kontrol edin ve maskenizin içinde bulunan diş macununu güzelce yıkayın. Scuba ekipmanını giymeden önce ihtiyacınız olan ağırlık miktarını eğitmenize danışın ve ilk önce ağırlık kemerinizi takın. Kemerinizi suyun altına atabilmek için kemerinizin tokasının her zaman sol tarafa bakacak şekilde gelmesi gereklidir. Soldan tutup aşağı doğru bırakırsınız. Ağırlık kemeri dümdüz yatırılır ve daha sonra üzerine 2 adım atılarak önüne doğru geçilir. Eğilme pozisyonundayken ağırlık kemeri alınır ve aynı pozisyonda kalarak ağırlık kemeri belimize doğru oturtulur. Ağırlıkların belimize zarar vermeyeceğinden emin olduktan ve gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra tokası yavaşça aşağıdan kapatılır. Eğer ağırlık entegreli bir denge eleği kullanıyorsanız ekstra bir ağırlık kemeri kullanmanıza gerek yoktur. Scubanızı kullanırken karşılıklı yardımlaşmalı ve önce tokalar kapatılmalı ve sonra fazlalık bölgeler sıkılarak vücudunuza tam oturduğundan emin olmalısınız. Tam giyindikten sonra kafanızı geriye doğru atarak tüp vanasının kafanıza vurmadığından emin olmalısınız. Eğer kafanız tüpe vuruyorsa ilk kurulum esnasında tüpünüzü çok yukarıdan bağladığınız anlamına gelir. Biraz aşağıya indirin. Maskenize önceden sürdüğünüz diş macunu maskenizin suyun altında buhar yapmasının önüne geçer. Önce maskenizi yüzünüze takın ve daha sonra saçınızın maskenin içinde kalmadığından emin olmak için elinizle hafifçe maskenin üstüne doğru temizleyin. Şu şekilde. Paletlerinizi karşılıklı destek alarak su içinde veya su dışında devrilmeyeceğinizden emin olduktan sonra kontrollü bir şekilde takın. Scuba ekipmanını kuşanmışsak paletlerle yürümek en istemeyeceğimiz davranışlardan birisini oluşturur. Böyle durumlarda paletlerini giymemiş birilerinden yardım istemekten asla çekinmeyin. Eğer yine de yürümeniz gerekiyorsa geri ve çevrenizi devamlı kontrol ederek yürümelisiniz. Su içine girdiğimiz andan itibaren BC'miz içerisine suya batmayacak veya pozitif bir şekilde kalacak kadar kısa aralıklarla şişirme butonuna basarak hava ile doldurmanız gerekir. Böylece son hazırlıklar daha kolay bir şekilde yapılır. Su altına inerken başınızın yukarıda kalacak şekilde dikey pozisyonda olmanız ve BC'deki havayı boşaltırken ciğerlerdeki havayı da üfleyerek yavaşça indirmeniz gerekir. Şu şekilde. Aşağı inerken BC'nin hortumunu yukarı doğru tutmanız ve aynı zamanda boşaltma butonuna basmanız gerekir. Şu şekilde. Bu şekilde çok daha kolay ve kontrollü bir şekilde suyun altına batabilirsiniz. Acil durum valfleri BC'nizin sağ omuz ve sağ aşağı sırt bölgesinde bulunur. Gereken durumlarda bunları da kullanabilirsiniz. Suyun altına inmeye başladığınız andan itibaren kulaklarınızı yavaş ve kontrollü bir şekilde eşitlemeyi unutmayın. Su altında vakit geçirdiğiniz sürece belirli aralıklarla kendi tüpünüzdeki havayı göstergenizden takip edin ve dalış eşinizle iletişimde kalarak onların da havalarını kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Basınç göstergenizi düzenli olarak kontrol ederseniz asla havasız kalmazsınız. Su altında nasıl nefes alırız? Su altında tüpünüzden soluduğunuz hava yüzeyde olduğundan yine de birazcık farklıdır. Nefes alıp verme sırasında bazen bir önceki nefes alıp verişinizden kaynaklı ölü havayı da solumak zorunda kalırsınız. Nefeslerimizi derin alıp
derin bir şekilde boşaltarak dalışlarımızı gerçekleştirirsek solumak durumunda kaldığımız ölü hava boşluğu da oldukça az olur. Aceleci davranıp hızlı nefes alıp verirsek böyle hava boşluklarını daha fazla tüketmek zorunda kalabiliriz. Bu da oransal olarak daha az temiz hava tüketiyor olduğumuz anlamına gelir. Derin nefes almayı başarırsak normalden çok daha temiz bir hava solunumu gerçekleştiririz. Normalden daha derin ve yavaş nefes almamız gerektiği için ilk başlarda bu nefes alışverişi size çok farklı gelecek. Fakat çevrenizdeki balıklara ve ortama odaklandığınız anda nefes alıp verişiniz kendi kendine bir düzene oturacak ve normale dönecektir. Doğru nefes almanın tek yolu budur. Bunun için eğitmenizle ilk önce su yüzeyinde, daha sonra ise kademeli bir şekilde su altında nefes alma pratikleri ve çalışmaları yapacaksınız. Su altında sürekli nefes alıp verdiğiniz sürece hiçbir şekilde kendinizi rahatsız hissetmezsiniz. Derinlere indikçe yoğun havayı solumak, yüzeyde solunum yapmaktan daha zordur. Çok fazla hareket halinde olmak, beraberinde yoğun hava solumak zorunda olduğumuz anlamına gelir. Ve yoğun havayı solumak dalıcıyı da yorar. Zor nefes alma, beraberinde boğulma hissi, baş ağrısı, kramplar, endişeli ruh hali ve güçsüzlük olarak kendini gösterir. Bu gibi yorucu anlarda yaptığınız her şeyi durdurmalı ve dalış eşinize veya bir kayaya tutunarak sakinleşmeye çalışmalısınız. Aşırı efor beraberinde tükenmeyi getireceği için bu gibi durumlarda sakin kalmanız ve hareket etmemeniz çok önemlidir. Kontrol edilemeyen nefes alışveriş durumlarda yüzeye çıkın, beysinizi şişirin ve ağırlıklarınızı atarak yüzeyde sakinleşip nefesinizin normale dönmesini bekleyin. Dinlenmeye başlayın ve gerekiyorsa tekneye veya karaya yardım işareti gönderin. Dinlendiğinizden emin olduktan sonra daha yavaş bir tempoyla devam edin ya da dalışınızı bitirin. Tüplü dalışta sakin ve yavaş hareket ettiğiniz sürece bu gibi problemlerle asla karşılaşmazsınız. Peki havamız biterse ne olur? Aslında tüp kontrolünü ve içindeki hava miktarını dalış eşlerimizle birlikte kontrollü bir şekilde yaptığımız koşullarda havasız kalma gibi durumla asla karşılaşmayız. Fakat dalış öncesi planlanan dalış programına uymaz veya su altında beklenmedik bir akıntı veya bir olayla karşılaşırsak havamızı fazla tüketmek zorunda kalabiliriz. İşte bu gibi istemediğimiz durumlarda arkadaşımızın yedek hava kaynağı bizim için bulunmaz bir nimettir. Yedek hava kaynağı adını verdiğimiz fakat ahtapot diye isimlendirilen ikinci kademe regülatörünüzün yerine kullanabileceğiniz yedek aparattır. Yedek hava kaynaklarının çoğu ekstra bir arkadaşın su kubasına ihtiyaç duyar. Kullandığımız bu ahtapotun boyu normal ikinci kademe regülatöre göre daha uzun ve dikkat çekmesi için sarı renktedir. Yedek hava kaynağı her zaman göğüs hizasında kolay ulaşılabilir ve kolay görülebilir seviyede olmak zorundadır. Akıntının beraberinde getirdiği yoğun palet kullanımı hava tüketiminizi en çok etkileyen konuların başında gelir. En sakin akıntılar bile farkında olmadan çok fazla nefes solununuza neden olur. Akıntıların başlıca sebepleri yüzey dip dalgaları, sıcaklık, gelgitler ve hava koşullarıdır. Hava tüketimi konusunda dalış öncesi akıntılar her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Akıntılı denizde nasıl dalış yaparız? Eğer akıntının hafif olduğunu biliyorsanız dalışlarınızı genelde akıntıya karşı başlamanızı öneririm. Böylece dönüş sırasında çok daha az efor sarf ederek daha hızlı bir dönüş gerçekleştirirsiniz. Havanızın azalması durumunda da dönüş yolunda olmanız ve akıntının sizi desteklemesi ayrıca avantaj sağlar. Akıntı ile boğuşmak veya akıntının üzerine ilerlemek bize boşuna enerji ve zaman kaybettirir. Çıkış yapacağımız bölgeden uzakta çıktığımız durumlarda direkt tekneye değil akıntının çaprazına doğru yüzmeye çalışın. Eğer bunu yüzeyden yapamayacağınızı düşünüyorsanız ve havanız varsa su altından dibe yakın olan bölgeden gerçekleştirmelisiniz. Çünkü akıntının en zayıf olduğu bölge dibe en yakın olan alanlardır. Tekneye dönemeyecek seviyede uzaklaşıldığı zamanlarda akıntıyla mücadele sadece size zaman ve enerji kaybettirir. Bu gibi durumlarda biysinizi sonuna kadar şişirmek, yüzey dalgasının yoğun olduğu anlarda gerekiyorsa ağırlık kemerinizi atmanız en mantıklı davranış olacaktır. Sakin kalmaya ve tekneye işaret vermek için düdük, şamandıra, fişek gibi uyarıcıları kullanmaya çalışın. Böylece akıntı yönüne gideceğinizi bilen ekip gelip sizi bulunduğunuz bölgeden kolaylıkla geri alabilir. Doğru ekipmanı nasıl seçerim? Hatırlayın, üzerimize tam oturduğunu düşündüğümüz bir kıyafetle nasıl mutlu ve güvende hissederiz? İşte benzer durum dalış ekipmanları için de geçerlidir. İlk dalışlarınızı dalış merkezlerindeki standart kıyafet ve maske paletlerle gerçekleştirirsiniz. Fakat profesyonel eğitim aldıktan sonra kendi ekipmanlarınıza sahip olmak sizin dalış etkinliklerinizden alacağınız keyfi %100 bir şekilde değiştirir. Doğru maske tercihi çok önemlidir. Yüzünüze tam oturduğunu bildiğiniz şeffaf bir maske suyun altında size çok daha iyi bir görüş açısı sağlar. Maske seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi maskenizin yüzünüze tam oturup oturmadığıdır.
Maskeyi yüzünüze yerleştirip yavaşça nefes aldığınızda maske vakum sayesinde yüzünüzden düşmüyor ise yüzünüze tam oturmuş ve sizin için uygun demektir. Benim gibi bıyığı olan dalgıçların maskesi asla yüzüne tam istedikleri şekilde oturmaz. Mutlaka sağdan soldan bir yerlerden su ve hava alır. Maske satın alırken bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Fakat dediğim gibi benim gibi bıyığı olanlar için maskeleri her zaman buradan bir yerlerden hava alacak ve vakum istedikleri şekilde yüzüne tam oturmayacaktır. Aklınızda bulunsun. Eğer numaralı gözlük kullanıyorsanız maskenizi satın alırken satış mağazalarından camlarınızın numaralı bir şekilde yaptırılmasını rica edebilirsiniz. Yeni aldığınız maskenizin iç camında üretimden kaynaklı ve kimyasal katman bulunur. Bu katmanı kaldırmak için biz ilk önce camın içerisini yakarız. Daha sonra diş macunu sürüp yavaşça ovalarız. Bunu her dalış öncesi yapmak maskenizin bir süre sonra buhar yapmasını önler ve sizin dalışlardan önce acaba masken buhar yapar mı tedirginliğini yaşamamanızı sağlar. Maskenin yanındaki şnorkeli de unutmamak lazım. Doğru bir şnorkel su yüzeyinde yüzerken veya akıntılı bir bölgeden dalış yapacağınız başka bir bölgeye doğru ilerlerken tüpünüzün içerisindeki havayı bitirmeden rahat bir şekilde ilerlemenizi sağlar. Şnorkel aslında bir ucunda maps yani ağızlık dediğimiz kısmın olduğu önünde ve üst tarafında nefes alabileceğiniz ve içerisine giren suyu tahliye edebileceğiniz boşluğun bulunduğu bir borudur. Şnorkeller sağ omzunuzun üzerinden regülatör geldiği için maske tutucu bir aparat ile maskenizin sol tarafına bağlanır. Yani sizin solunuzda olacak şekilde bağlanır. Çünkü sağ taraftan regülatör gelir. Regülatörü çıkarttığınız an sol taraftan rahat bir şekilde şnorkeli takabilirsiniz. Maske ve şnorkeller de her dalış ve deniz ekipmanında olduğu gibi dalış sonrasında tatlı su ile güzelce yıkanmalıdır. İlk dalış esnasında genelde hafif ve kolay giyilebilir olduğu için kapalı paletler kullanırız. Fakat eğitim aldıktan sonra açık paletlerin daha ağır ama yine de daha kullanışlı olduğunu öğrenirsiniz. Bir patik ile giyilen açık palet sizin suyun altında çok daha az efor harcayarak daha ileri bir mesafeyi hızlı bir şekilde kat etmenizi sağlar. Kapalı paletler daha sıcak sularda ayaklarınızı kapatma ihtiyacınızın olmadığı birkaç defa yapacağınız dalışlar için daha uygunken açık paletler daha akıntılı ve soğuk sularda daha sık yapacağınız dalışlar için uygundur. Açık palet tercih etmenizle birlikte ayağınıza bir ayakkabı gibi giyebileceğiniz patiğin desteğiyle birlikte dalış ekipmanınızı karada çok daha rahat taşıyabilir, kum ve taşlık gibi ayağınızı rahatsız edebilecek bölgelerde konforunuzu koruyarak ilerleyebilirsiniz. Elbise ve ağırlık giymek zorunda mıyım? Dalış elbiseleri bizlerin suyun altında üşümesini, taşlardan vücudumuzun kesilmesini ve çizilmesini önler. Genel olarak en çok kullanılan dalış elbisesi tipi ıslak elbiselerdir. Suyun ısı iletiminin havaya oranla 20 kat daha fazla olduğunu söylemiştik. İşte bu elbiseler vücut ısımızı suya karışmasını önleyen ekipmanlardır. Dalış elbiseleri kuru, ıslak ve yarı ıslak olmak üzere çeşitli modellerde ve şekillerdedir. Çok sıcak sularda bile ısı yalıtımı ve suyun altında daha uzun süre vakit geçirmek amacıyla dalış elbisesini kullanırız. Neopren kumaşın kalınlığı genelde 3 mm, 5 mm ve 7 mm olmak üzere 3 tane çeşitliliğe sahiptir. Kalın neopren çok sıcak tutar fakat suyun altında hareket kabiliyetimizi çok ciddi bir şekilde sınırlar. Tek parçadan oluşan ve fermuarı az olan dalış kıyafetleri parça parça birleşen kıyafetlere oranla sizi çok daha sıcak tutar ve ısınızı korur. Islak elbiselerde içinize su girer ve mutlaka ıslanırsınız. Fakat kalın neopren suyu vücudunuz ile neopren arasında tutarak ısınızın dışarıya daha yavaş bir şekilde geçmesini sağlar. Kuru elbiselerde hava, kıyafetiniz ve kuru elbise arasında kalır. Böylece üşümeniz daha fazla engellenmiş olur. Kuru elbiseyle dalış yapmak ıslak elbiseye göre kendince kullanım farklılıkları gerektirir. Dalış elbisenizi seçerken en çok dalış yapacağınız bölgeye göre seçmek size avantaj sağlar. Fakat bu gibi durumlarda birkaç tane dalış elbisesine ihtiyaç duyabilirsiniz tabii. Soğuk suda dalış yapmak aslında çok keyifli ve genelde iyi görüşü de beraberinde getirir. Dalıştan keyif almamızı engelleyen şey aslında soğuk su değildir, üşümektir. Yani üşümenin önüne geçebilirsek keyif almaya devam edebiliriz. Bu yüzden doğru ekipmanı seçmek, nerede dalış yapacağımızı bilmek bizim için önemli. Doğru elbiseye sahip olduğunuz sürece en soğuk sularda bile keyifli vakit geçirebilirsiniz. Su altında ısı her derinlikte ve her bölgede sabit değildir. Genellikle derinlik arttıkça ısı da düşer. Isı değişimine göre su altında çeşitli sıcaklık tabakaları oluşur. Su altında normal bir şekilde ilerlerken aniden değişen sıcaklığın nedeni bu suyun altındaki tabakalardan kaynaklanır. Bu yüzden elbise seçerken sadece yüzeyin sıcaklığı değil, dalınacak bölgedeki derinliğin sıcaklığı da hesaba katılmalıdır.
Diğer dalış ekipmanlarında olduğu gibi her dalış sonrası dalış ekipmanları güzelce tatlı suyla iç dış bir şekilde yıkanmalı. Omuzlarına zarar vermeyecek, yani belden asacak şekilde de kurutulmalıdır. Asla dalış ekipmanlarınızı ıslak bırakmayın. Benden size tavsiye. Çok kötü bir koku oluyor ve dalış malzemenize uzun vadede çok zarar veriyorsunuz. Dalış kıyafetinizin genelde ilk bozulan kısmı fermuarlar olur. Zamanla zor açılıp kapanan fermuar kısımlarını kullanma kılavuzunda önerdiği şekilde mutlaka arada sırada yağlayın. En çok ısıyı genelde baş ve boyun kısmından kaybederiz. Bu yüzden boyunluk ve başlıklar ısı yalıtımını çok ciddi şekilde arttırır. Tercihinizi yaparken komple boynunuzu kapatacak şekilde bir başlık tercih etmeye çalışın. Eldiven tercihi de önemlidir. Eldivenleri genelde soğuk sularda kullanırız. Bu yüzden aslında çok fazla eldivene ihtiyacımız yok. Tropik sularda bile olsam elim üşür diyorsanız tabii ki de eldiven kullanabilirsiniz. Fakat elimizde eldivenin olması her şeye dokunabileceğimiz anlamına gelmez. Bu yüzden eldiveninizi takın fakat bir şeylere dokunmayın. Mümkün oldukça dokunmayın. Balık sokmaları, çizilme, kesilme vesaire için tabii ki de eldiven önemli ama elleri genelde bu şekilde tuttuğumuzdan kaynaklı aslında çok da fazla ihtiyaç yok diyebilirim. Dalış patiklerini aslında sadece izolasyon için kullanmayız. Gerçekten patiğe alıştıktan sonra fark edeceksiniz ki çok rahat bir yürüme konforu sağlıyor size. Taşlık bölgede, kumluk bölgede ya da tahta olan bölgede hem ayağınızın kaymasını, sizin düşmenizi önlüyor. Hem de dediğim gibi küçük taşlık vesairelerin ayağınıza batmanızın da baya önüne geçiyor. O yüzden bir patik kullanmanızı ve beraberinde patiğinize uygun bir açık palet kullanmanızı da tavsiye ederim. Dalış elbiseleri, patik ve eldivenleri çok kuvvetli bir izolasyon sağlar. Bu yüzden dalış öncesinde mutlaka ekipmanlarınızı hazırlamalı ve kıyafetlerinizi sadece dalışa gideceğiniz anda giymelisiniz. Bir anlık heyecanla dalış ekipmanlarınızı önceden giymek sizin suyun altına girene kadar ki geçireceğiniz zamanı bayağı bir ızdırap haline getirir. Çok sıcak olur. O yüzden dalış ekipmanlarınızı ve kıyafetinizi mümkün oldukça girmeye anına yakın bir zamanda kuşanın. Yoksa öncesinde çok fazla sıcak olur ama oldu giydiniz, heyecanlandınız, merak ettiniz, giydiniz. Böyle bir durumda tabii ki de çözüm hemen denize atlamak ya da duş almak size rahat bir çözüm sağlar. Giydiğimiz neopren kıyafetlerin bizde pozitif yüzerlikli bir etkisi vardır. Bu yüzden suya girdiğimiz an artık batmamız neredeyse imkansız bir hal almıştır. Belimize veya biisimize takacağımız ağırlık sistemimiz pozitif yüzerliğimizi negatife çevirerek suyun altına batmamızı sağlar. Kıyafetimize ve kilomuza göre kullanacağımız doğru ağırlık bizim suyun altında dikkatli ve kontrollü bir şekilde inmemizi sağlar. Bir taşın kontrolsüz bir şekilde suya batması gibi suyun altına batmak biz dalgıçların asla istemeyeceği bir şeydir. Ağırlıkların acil bir durumda üzerimizden suya bırakılabilecek bir şekilde üzerimize giymiş olmamız çok önemlidir. Denge eleği üzerine veya bele takılan kemerlerden hangisini seçersek seçelim. Önceliğimiz ne kadar ağırlığa ihtiyacımız olduğu ve kolay bir şekilde çıkartılabilmesi olmalıdır. Ağırlıkların üzerimize tam oturması ve kullanımı oldukça dikkat gerektiren bir iştir. Vücudumuza doğru oturmayan bir kemer suyun altında belimizden çıkmasına veya karada kemerinden çıkan bir ağırlığın ayağımıza düşmesine neden olabilir. Bakımı ve temizlemesi kolay olsa da kullanırken mutlaka daha dikkatli olmamız gerekir. Kuruyan dalış malzemelerinizi en az kullandığınızı en alta koyacak şekilde dalış çantanıza yerleştirebilirsiniz. Böylece herhangi bir eşyaya ihtiyacınız olduğunda çok daha rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Dalış çantalarınızı seçerken genelde normalden biraz daha büyük seçmeye çalışın. Dalış çantası dolmaz diye düşünmeyin. Mutlaka dalış çantanız dolar ve birazcık yer olması her zaman sizin için avantaj sağlar. Dalış aksesuarları nelerdir? Bir dalış bıçağı her zaman ihtiyacınız olan bir ekipman değildir. Belki tek bir defa ihtiyacınız olacak ama işte o an yanınızda olması sizin hayatınızı kurtaracak. Balıkçı ağları, kopan olta takımları, halatlar gibi denizde başıboş dolaşan nesneler ekipmanınıza veya size dolanabilir. İşte böyle bir durumda yanınızda bıçağınızın olması sizin için çok önemlidir. Dalış bıçaklarını kullanırken dikkatli olmalı, her dalış sonrası tatlı suyla yıkamalı ve bakımlarını iyi yapmalısınız. Dalış saati ve bilgisayarları ise bizim suyun altında kalma süremizi planlayan en önemli ekipmanlardır. Suyun altında istediğimiz derinlikte istediğimiz süreye kadar kalma şansına sahip değiliz. Bu yüzden tüplü dalış saatleri en iyi planlayıcı rehberimiz olur. Birçok dalış saati ve bilgisayarı suya temas eder etmez aktif bir hale gelir ve tüm dalış süremizi kayıt altına alır. Dekompresyon tablosundaki kuralları aştığımız zamanlarda bu saatler bize ne zaman çıkmamız gerektiği ve ne kadar bekleme yapmamız gerektiğini haber eder. Bazı saatler su altından hızlı çıktığımız anlarda uyarı vererek yavaşlamamız gerektiğini bize hatırlatır. Derinlik ve basınç göstergeleri scuba ekipmanımızın ayrılmaz parçalarıdır. Hangi derinlikte ne kadar zaman geçirdiğimizi bilmek tüplü dalış için en önemli konular arasındadır. Hangi metrede derinlikte ne kadar zaman geçirdiğimizi bilmek tüplü dalışın en önemli konuları arasındadır. Derinlik
derinlik göstergeleri genelde birinci kademeye monte edilen bir hortuma bağlıdır. Fakat bunun yanı sıra yine de Bluetooth'lu olanları da var. Yani saatinize bakarak Bluetooth'lu bir şekilde tüpünüzün içerisinde ne kadar hava kaldığınızı görebiliyorsunuz. Dalışta ne gibi aksesuarlar kullanılır? Tüp, dengeli, regülatör, maske ve şnorkel bizim dalışta kullanmak zorunda olduğumuz temel ekipmanlardır. Bunların haricinde dalış türüne ve dalış yapacağımız bölgeye göre ekstra ihtiyaç duyduğumuz ekipmanlar da vardır. Dalış şamandırası özellikle açık denizlerde bizim güvenliğimiz için mutlaka olmazsa olmazlardan birisidir. Dalış şamandıraları genelde turuncu renktedir ve üzerinde teknelerin dikkatini çekmek için bölgeden geçmemelerinin uyarısını yapan uluslararası bir dalış bayrağı vardır. Dalış şamandıraları modellerine göre özellikleri de değişkenlik gösterir. Yüzey şamandıraların dikkat çekici özelliğinin yanı sıra acil durumlarda dinlenmenizi sağlamak, ilk yardım, iletişim vesaire gibi ihtiyaçlarınızı karşılamak için çanta bölmesi olan özellikleri de bulunur. Sabit dalış şamandıraları dalış sonrası bize dönülecek yer belirlerken bizimle birlikte hareket eden yukarıda dolaşan dalış şamandıraları üzerimizden bir teknenin geçmesini veya üzerimize çapa atılmasının önüne geçer. Bir yerde sabit bırakılacak şamandıralarda bir ağırlık veya çapa kullanılırken hareket halinde taşıdığımız şamandıralar için bir mekik kullanmak bizim için daha mantıklıdır. Hareket halinde taşınan şamandırayı fazla yakınımızda tutmamak dolaşmanın önüne geçmek için gereken bir önlemdir. Su sporlarının birçoğu birbirine yakın bölgelerde yapıldığı için dalış bayrakları sizin suyun altında bulunduğunuzu diğer aktivite yapanlara bildirir. Şamandıra üzerinde dalgalandıracağınız iki tip bayrak vardır. Bunlardan biri mavi beyaz iken diğeri kırmızı beyazdır. Bölgede ve teknede dalış yapıldığını haberini veren bu bayraklar bazen işe yaramayabilir. Çünkü bazı acemi tekneciler bu bayrakları ilk defa görmüş veya fark etmemiş olabilir. Siz bu gibi durumları da her zaman göz önünde bulundurarak olası bir tekne motoru sesinde su altında kalmaya devam edin. Ve teknenin yönünü belirleyerek ilk önce kendinizi güvenli bir noktaya pozisyon alın. Ve gürültü geçtikten sonra kontrollü bir şekilde tekrardan yukarıya çıkın. Su altı fenerleri sadece gece dalışlarımızda kullanılmaz. Bazen detay ve renk görmek istediğimiz mercan resiflerinde veya kovuklarda fener çok işimize yarar. Özellikle sualtı fotoğrafçılığında fenerler olmazsa olmazdır. Derinliğin renkleri soğurmasından kaynaklı renklerin gerçek halini tekrar yakalayabilmek için dışarıdan bir aydınlatma ile fotoğraflarınızın çok daha kaliteli bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca gece dalışlarında bu fenerlerin ekstra bir iletişim imkanı da vardır. Kullanım kolay fakat bakımı için dikkat gerektiren bir ekipmandır. Detaylı araştırma dalışlarında veya bir amaçla yaptığımız dalışlarda yazı tahtaları çok işimizi görür. Bazılarımız sadece yüzeydeki sohbet etmeyi devam ettirmek için bile bu tahtaları kullanmaya devam eder. Göstergelerin arkasında ya da yedek kancaları kullanarak BC'ye takılan yazı tahtaları size suyun altında çok yönlü bir iletişim imkanı tanır. Yedek ekipmanlar da çok önemlidir. Olası ekipmanlarınızın zarar görmesi veya kayışlarının kopması durumuna karşı her zaman bulunduracağınız yedek parçalar günlerce hayalini kurduğunuz dalışların ertelenmemesini sağlar. Bazen küçük bir malzeme sizin hayatınızı kurtarır, bazen de dalışınızı çok daha keyifli bir hale getirir. Bu yüzden küçük bir yedek malzeme çantasını dalış çantanızın bir bölümünde sürekli olarak güncel tutmak akıllıca bir davranıştır. Yedek çantanızın içerisinde o-ringler, maske ve palet kayışları, yapıştırıcı, diş macunu ya da buğu önleyici, o-ring sökücü, pense, tornavida gibi bir sürü ekipman bulundurabilirsiniz. Dalış planlama ve organizasyon nasıl yapılır? Gerçekleştireceğiniz dalışların hiçbiri plansız yapılmaz. Hepsinin mutlaka bir planı vardır. Her dalışın başta amacı belirlenerek ekip içerisinde bütün bilgiler dalış öncesi eksiksiz olarak paylaşılmalıdır. Dalışı en az 1-2 gün öncesinden planlamak ve son gün eksiklerinizi kontrol edip planlamanızı gözden geçirmek eğlencenizin yarım kalmamasını sağlar. Tek tek sıralı halde gideceğiniz bir kontrol listesi işinizi kolaylaştırır ve böylece hiçbir şey unutmazsınız. Yola çıkmadan önce yakınlarınıza nereye, kimlerle gideceğinizi ve ne kadar kalacağınızı ve ne zaman döneceğinizi mutlaka bildirmelisiniz. Böylece acil durumlarda insanlar merakta kalmaz ve size kolay bir şekilde ulaşabilirler. Dalışın yapılacağı rotayı genelde bölgeyi bilen rehber dalıcılar veya dalış eğitmenleri şekillendirir. Su altında kalacağınız süreyi ve derinliği ise eğitmeninizle ortaklaşa planlayabilirsiniz. Dalış lideriniz dalışlarınızı yapacağınız bölgeyi seçerken hava durumunu, dalgıçların seviye ve deneyimlerini, dalış yapacağınız bölgede suyun derecesinden dip yapısına, dalga akıntı durumundan acil durumlarda ilk yardımın ulaşılabilmesine kadar her şeyi göz önünde bulundurarak tercih yapar. Dalış bölgesinin seçiminde dalış yapılacak olan alanın askeri ve yasak alanlar olmaması çok önemlidir. Dalış lideriniz planlamayı yaparken ilk önce yapacağınız dalışın amacını belirler. Gerçekleştirilecek dalışın türü bölge seçiminin başlıca en önemli kriterini oluşturur. Örneğin eğitim dalışları daha sığ ve durgun sularda yapılırken deneyim dalışları için açık denizler tercih edilir. Bu tercihlere göre derinlik, süre ve kişilerin hava tüketim miktarının hesaplanması yapılarak bölge seçimi
eğitim yapılır. Bölgeye hakim ve bazı sabit deniz canlılarının yuvasını, nerede dolaştığını bilen dalış rehberleriyle dalış gerçekleştirmek hem daha keyifli hem de daha güvenli olur. Dalış öncesi planlama hem dalıcıların kendini güvende hissetmesini sağlar hem de olası bir plan dışı durumda herkesin ne yapacağını bilmesine yarar. Dalışa nereden başlanacağı, nereden denize girilip nereden çıkılacağı ekipteki herkes için oldukça önemlidir. Böylece olası bir acil çıkış veya kaybolma gibi durumlarda dalıcılar nereye gideceğini ve ne yapacağını bildiği için panik havası oluşmaz. Tüm işaretleri ve belirlediğiniz özel işaretleri dalışa geçmeden önce herkesin anladığından emin olmak için mutlaka tekrarlayın. Kullanacağınız hava miktarı üzerinde de mutlaka ortaklaşa bir karar verilmelidir. Böylece herkes havasını daha kontrollü bir şekilde takip ederek kaç bar havaya düştüğünüzde dönüş yoluna geçeceğinizi de çoktan planlamış olursunuz. Dalışlar her zaman ekipteki en yeni, acemi ve en çok hava tüketene göre planlanır. Dalışlar asla en deneyimliye göre planlanmaz. Denizin ve havanın koşullarını, ne kadar mesafede yan yana gideceğinizi ve olası akıntı gibi durumlarda ayrılırsanız nasıl tekrar buluşacağınızı mutlaka dalış öncesi konuşmalı ve planlamalısınız. Olası bir kaybolma durumunda 1 dakikadan fazla birbirinizi aramayacağınızı ve yukarı çıkıp buluşacağınızı tekrar etmelisiniz. Uzun bir arama süreci sizin birbirinizden uzaklaşmanıza, fazla hava tüketiminize ve panik havasına neden olur. Plansız yüzeye çıkıp bakınma aşaması ise biriniz aşağıdayken diğerinizin yukarı çıkmasına, diğeriniz aşağı indiğinde diğerinizin yukarı çıkmasına ve bu şekilde asla buluşamamanıza neden olur. Dalış kurallarına uyduğumuz sürece çok keyifli ve çok güvenli bir aktivitedir. Fakat diğer doğa sporlarında olduğu gibi siz yine de her zaman oluşabilecek olumsuz bir duruma karşı kendinizi hazırlayın ve acil durum prosedürleri oluşturup herkesin anladığından mutlaka emin olun. Suya atlamadan önce her dalışta mutlaka body check gerçekleştirin ve birbirinizin ekipmanında herhangi bir problem olup olmadığını kontrol edin. Body sistemi nedir? Tüplü dalışın en önemli kurallarından birisi yalnız başına dalış yapmamaktır. Bizim en çok karşılaştığımız soruların başında gelir bu. Yalnız dalış yapabilir miyim? Dalıcı adayı eğitim aldıktan sonra ekipmanlarını alıp dünyanın her yerinde yalnız başına dalış yapabileceğini düşünür. Fakat bu hem kural dışı hem de sıkıcı bir eylemdir. Tüplü dalış yetkili bir dalış merkezinde ve bölgeyi tanıyan dalış rehberleri ve liderleri eşliğinde çok daha keyifli ve güvenli bir hale gelir. Ayrıca birbirinizi tanıdığınız ve sürekli birlikte dalış yaptığınız bir dalış eşiniz varsa işte dalışın tadı o zaman çok daha güzel çıkar. Basit sığ sulardan derin sulardaki eğitimlerimize kadar her aşamada bir dalış eşiğiyle birlikte bütün çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Dalış ekipmanlarının ağır olması ve suya girmeden önce son bir kez karşılıklı ekipmanın güvenilirliğinin kontrol edilmesi çok önemlidir. Body check suya girmeden önce dalış eşlerinin karşılıklı olarak birbirlerinin ekipmanlarının son kontrollerini yaparak suya atlaması anlamına gelir. Dalışta body sistemi sizin ve arkadaşınızın güvenliği ve eğlencesi için çok büyük önem taşır. Dalış eşleri birbirlerinden birinci derecede sorumlu dalgıçlardır. Bu sorumluluk bilinci dalıcıları su altında daha dikkatli olma, kural ve disiplinlerin dışına çıkmamanın önemini hissettirir. Devamlı birlikte daldığınız dalış eşinizle ortaklaşa yeni işaretler belirleyebilir, olası tehlike anında birbirinize nasıl yardım edeceğinize dair yeni planlamalar yapabilirsiniz. Deneyimlerimiz gösteriyor ki birlikte dalış yapan dalış eşleri su altında karşılıklı mimik ve bakışmalardan bile hem eğlenebiliyor hem de bakmak istedikleri bir bölgeye veya canlıya daha iyi odaklanıp izleyebiliyorlar. Hem de acil durumlarda birbirlerini çok daha iyi anlıyorlar. Bu şekilde iyi bir iletişim normalde görmeden kaçırabileceğiniz birçok canlıyı dalış eşinizin dikkati sayesinde fark edip keyifli bir şekilde izlemenizi sağlar. Son kontrol olası gözden kaçan eksiklerin de giderilmesi için olmazsa olmazdır. Tüplü dalış ekipman detayı çok olan ve denizde yani tuzlu suda kullanıldığı için yıpranma olasılığı yüksek olan bir spordur. Bu yüzden her dalış öncesi dalış eşleri karşılıklı olarak birbirlerinin ekipmanını kontrol etmeli ve suya her şeyden emin olduktan sonra girmelidir. Body check yapılarak su altında harcanacak zamanın, havanın ve gidilecek olan derinliğin planlaması daha net anlaşılır. Dalış eşleri karşılıklı olarak yan yana gelir ve ilk önce birbirlerinin denge eleklerinin şişirme ve indirme butonlarının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder. BC biraz şişirilip tekrar indirilerek doğru bir şekilde şiştiğinden ve indiğinden emin olunmalıdır. Daha sonra ağırlık kemerinin doğru yöne bakacak şekilde bağlandığından ve acil durumlarda kontrollü bir şekilde atılabileceğinden emin olunmalıdır. BC tokalarının doğru bağlandığından ve düzgün çalıştığından da emin olun. Tüpünüzü saran BC kemerinin bağlantılarının tam ve sağlam olması su altında tüpünüzün arkanızdan kaymaması için çok önemlidir. Birinci kademe regülatörün tüp vanasına doğru bağlandığı kontrol edilir ve tüp vanasının açık olduğundan emin olunur. Daha sonra gösterge ve içerisindeki hava ikinci kademe regülatörün tahliye butonuna basılarak kontrol edilir. Yarım açık kalmış bir tüp vanası basınç göstergesinin sürekli hareket etmesine neden olur. Acil durumlar için birbirinizin alternatif hava kaynağının nerede olduğunu ve nasıl çıkarılıp takıldığını bilmeniz de önemlidir.
Bu gibi acil durum senaryolarını önceden bilmek ve tekrar etmiş olmak sizin su altında daha rahat ve güvende hissetmenizi sağlar. Tüm kontroller yapıldıktan sonra karşılıklı okeyler verilerek body check tamamlanır. Her dalış öncesi body check yapmayı mutlaka alışkanlık haline getirmelisiniz. Başta karışık gelse de bir kez öğrendikten sonra çok hızlı bir şekilde body check gerçekleştirirsiniz. Dalış defteri ne işe yarar? Bitirdiğiniz dalış eğitimleri sonrasında çeşitli diplomalara sahip olursunuz. Bu diplomalar sizin artık bir dalgıç olduğunuzu ve dünyanın her yerinde tüplü dalış yapabileceğinizi gösteren ehliyetlerdir. Dalış merkezleri bu dalış diplomalarının yanında size ayrıca bir dalış defteri verir. Bu defterler sizin günlük defteriniz gibidir. Her yaptığınız dalışı buraya kaydedersiniz. Daldığınız tarihi, bölgeyi, ne gibi canlılarla karşılaştığınızı ve kimlerle ne gibi anılar paylaştığınızı not alarak hatıralarınızı kayıt altına almanızı sağlar. Hem gideceğiniz bir sonraki dalış merkezine sizin deneyimli bir dalıcı olduğunuzu gösterir. Hem de eğlenceli dalış anılarınızın size kalıcı olmasını sağlayan bir arşivdir. Eğitmenlerinize ve dalış arkadaşlarınıza eğitim sürecinde neler yaptığınızı, daldığınız bölgelerde nelerle karşılaştığınızı gösterir. Yeni dalış merkezine gittiğinizde eğitmenleriniz sizin geçmiş tecrübelerinizi ispatlayan, diğer eğitmenler tarafından onaylanmış ve imzalanmış dalış defterlerinizi görmek isteyeceklerdir. Dalış kayıt defteri sizin bir sonraki seviye eğitim kurslarına katılmanızı sağlayan referansınız olacaktır. Bu yüzden onu kaybetmeyin ve her dalışınızı mutlaka not alın. Suya giriş çıkış ve denge kontrolü. Dev adım girişini yapmadan önce tüm dalış ekipmanını kuşanırsınız ve daha sonra atlayacağınız bölgenin güvenilir olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. İlk önce atladığınızda kontrolsüz bir şekilde su altına inmenizi önlemek için denge eleğinizi yarıya kadar şişirmelisiniz. Daha sonra regülatörünüzü ağzınıza takın. Atladığınız esnada ekipmanınızın dağılmaması için sağ elinizin avuç içiyle regülatörünüzü, parmaklarınız ile maskenizi tutun. Sol eliniz ile gövdenizdeki ekipmanları tutmayı da ihmal etmeyin. Suya atladığımızda yüzümüzde darbe hissetmemek için ileriye doğru bakmalı ve zıplamadan sadece büyük bir adım atarak ileri doğru ilerlemelisiniz. Suya girip tekrar çıktıktan sonra her şeyin yolunda gittiğini göstermek için dalış arkadaşlarınıza tekneye ve karaya büyük okey işaretini verin. Daha sonra diğer arkadaşlarınızın güvenli bir şekilde suya atlamasını sağlamak için bulunduğunuz bölgeyi boşaltarak ilerleyin. Havuz, güverte ve platform gibi bölgelerde eğer derinlik atlamak için uygun değilse oturup kontrollü bir şekilde dönerek suya inmelisiniz. Denge eleğinizi şişirip atlayacağınız bölgenin boş ve sakin olduğundan emin olduktan sonra regülatör takılır ve sol elinizle destek alıp platformdan dönecek şekilde işlem gerçekleştirilir. Şnorkel bu gibi atlayışlardan sonra dalış noktasına ilerleyene kadar geçireceğiniz süre boyunca üstünüzdeki havayı tüketmemek için kullanılır. Dalışa geçerken şnorkel çıkartılır ve regülatöre geçilir. Aynı şekilde dalış bittikten sonra yüzeyde bulunduğumuz zamanlarda da regülatör çıkartılır ve şnorkele geçiş yapılır. Dalışa başlanacak noktaya kadar geri yüzmek size ekstra enerji tasarrufu sağlar. Su altına ineceğiniz noktaya geldiğinizde dalışa nerede başladığınızı ve nereye gideceğinizi anlamak için bulunduğunuz bölgeyi gözden geçirip kerteriz almayı unutmayın. Lideriniz iniş işareti verdiğinde BC'nizdeki ve ciğerlerinizdeki havayı yavaşça boşaltarak su altına inmeye başlayın. İniş esnasında dik bir şekilde kontrollü inmeyi ve kulaklarınızı eşitlemeyi unutmayın. Dik bir şekilde su altına inmek sizin ihtiyacınız olduğuna palet kullanarak tekrar hızlıca yükselmenizi ve aşağı inerken hızınızı yavaşlatmanızı sağlar. İlk defa scuba kullanacak adaylar için dalış her zaman heyecan verici ve adrenalin yükselten bir aktivitedir. Fakat eğitim aldıktan ve bu işte deneyim kazandıktan sonra aslında tüplü dalışın ekstrem sporlardan daha çok yoga ve meditasyon gibi sakinleştirici bir etkisi olan spor dalı olduğunu fark edersiniz. Su altında olmak her şeyin farklı göründüğü, nefes almak gibi sıradan bir olayın bile ilginç bir hal almaya başladığı, yeni bir dünya keşfettiğinizi hissettiğiniz anlar bütündür. Yine de ilk dalışlarımızda su altında dengede kalabilmek bizim için en zor eylemlerden birisidir. Denizin derinliklerinde tıpkı bir balık gibi süzülmek, istediğimiz yöne gidip istediğimiz zaman derinliğimizi azaltıp yükseltebilmek belki de dalışın en önemli kısmını oluşturur. Dalıştan alacağımız keyif ve göreceğimiz canlıların sayısı su altında dengede kalabilme yeteneğimize bağlıdır. Su altındaki yüzerliliğimiz biz dalıcılar için belki de en önemli konulardan bir tanesini oluşturur. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde bizler balıklar gibi dengede yüzmeyi öğrenir ve dalıştan alacağımız hazzı arttırırız. Denizde küçücük bir para batarken kocaman gemiler yüzeyde batmadan ilerlemeye devam eder. Biz buna pozitif yüzerlilik deriz. Yani suyun bir cismin taşırdığı suyun ağırlığına eşit bir kuvvetle yukarı kaldırmasından kaynaklanır.
Eğer cismin ağırlığı taşırdığı suyun ağırlığından az ise o cisim yüzmeye başlar. Geminin fazla su alıp artık yüzemeyecek seviyeye gelmesi ise negatif yüzerliliktir. Yani cismin ağırlığı taşırdığı suyun ağırlığından artık daha fazla bir hale gelmiştir. Böylece cisim batmaya başlar. Nötr yüzerlilik ise bizim su altında en çok ihtiyaç duyduğumuz yüzerlilik tipini oluşturur. Cismin ağırlığı taşırdığı suyun ağırlığına eşit ise, yani cisim ne yüzer ne de batar bir halde kalıyor ise işte bu nötr yüzerliliktir. Dalışlar esnasında batma ve çıkma eylemlerini kendimiz belirlemeyi öğrendiğimiz an dalıştan daha çok keyif alır ve kendimizi tıpkı bir balık gibi hissetmeye başlarız. Su altında yüzerliğimizi BC ekipmanını kullanmayı öğrenerek başlarız. Tüplü dalış eğitimlerinde su altında ihtiyacınız olan mükemmel yüzerliği, denge iliği, ağırlık sisteminiz ve ciğerlerinizle kullanmayı öğrenirsiniz. Mükemmel nötr yüzerliğe sahip bir dalgıç, tıpkı uzay boşluğunda süzülen bir astronot gibi su altında süzülerek boşlukta dolaşıyor olma hissinin aynısını yaşayabilir. Dalış bittikten sonra genelde 2 çıkış seçeneğimiz mevcuttur. Bir tanesi kıyıya ulaştıktan sonra paletlerimizi çıkarıp yürüyerek çıkmaktır. Bu gibi kıyıdan çıkışlarda dengemizi kaybetmeden yürümek ve ekipmanlarımızı çıkartacağımız noktaya ulaştığımızda dalış eşinden yardım istemek çok önemlidir. Bir kişi arkadan dalış ekipmanınızı tutarken siz önden kemer ve tokaları çözebilir, kollarınızı çıkardıktan sonra ekipmanınızı alarak yavaşça yere indirebilirsiniz. Daha sonra ağırlık kemerinizi sağ elinizle ağırlıkların aşağı kaymayacağı şekilde tutup çıkarmalısınız. İkincisi ise tekne platformu veya iskeleden çıkışlarda önemlidir. Bu gibi çıkışlarda denge ile iyice şişirildikten sonra ilk önce ağırlık kemeri kontrollü bir şekilde çıkarılarak platforma veya teknede bekleyen dalış arkadaşımıza uzatılır. Böylece suyun altına batmamızın da önüne geçilir. Ağırlık kemerini çıkartırken en çok dikkat etmemiz gereken konu üzerindeki ağırlıkların kayıp aşağıya, daha da kötüsü altımızdaki dalgıçların üzerine düşmesidir. Bu nedenle ağırlıkları çıkarmadan önce su altında kimsenin olmadığından emin olunmalı ve daha sonra kemer sıkıca tutularak yukarı doğru çıkartılmalıdır. Daha sonra denge ileğinizin batmayacak kadar hava dolu olduğundan emin olun ve tokaları açarak çıkartın. Teknedeki veya platformdaki arkadaşınıza uzatarak ekipmanınızı yüzeye doğru taşıyın. Su altında ses, ışık ve ısı. Su altındaki her şey yüzeyde olduğundan %25 daha yakın ve %33 daha büyük görünür. Bu yüzden su altında gördüğümüz balıkların büyük ve yakın olduğunu düşünüp elimizle yakalamaya çalışırız. Fakat bunu başaramayız. Çünkü balık su altında gördüğümüzden çok daha ufak ve uzaktadır. Su altındaki bu değişikliğin temel nedeni ışığın kırılmasından kaynaklanır. Gökyüzünden gelen ışık havadan suya geçerken bir kırılma yaşar ve açısını fark edilebilir şekilde değiştirir. Bu kırılma suyun altındaki cisimlerin daha büyük ve yakın görünmesine neden olur. Su gelen ışığın bir kısmının soğurmasına neden olurken bir kısmının da yüzeye doğru yansımasını sağlar. Güneşin pozisyonuna ve ışığın geldiği açıya bağlı olarak bu yansıma ve soğurma değişkenlik gösterir. Işığın suya teması ile birlikte ilk önce kırmızı renk kaybolmaya başlar. Daha sonra turuncu, sarı, yeşil ve mavi kaybolur. Bizim gerçekleştirdiğimiz dalışlarda sarı dikkat çeken bir renk olduğu için acil durum malzemelerimizin rengi genelde sarı renkte olur. Su altının görüntü kalitesini etkileyen çok farklı sebepler bulunur. Hava durumu, suyun hareketliliği ve akıntılar, suya çevreden karışan ekstra su kaynakları, dipteki kumun yapısı ve canlılık gibi birçok sebebi vardır. Kısıtlı görüş mesafesi su altında sizin veya dalış eşinizin ya da yön duygularınızın kaybolmasına neden olabilir. Görüş mesafesinin düşük olduğu bölgelerde dalış lideri ve eşinize daha yakın bulunmanız sizin için her zaman daha avantajlıdır. Suyun bir diğer başka etkisini sesin iletiminde görürüz. Suyun altında duyduğumuz seslerin tam olarak nereden geldiğini hiçbir zaman anlayamayız. Çünkü ses suyun içerisindeyken havadan 4 kat daha hızlı bir şekilde hareket eder. Dalış yaptığımız bölgelerde geçen bir teknenin veya çapa atan bir geminin sesinin çok yakındaymış gibi hissetmemizin temel nedeni de budur. Suyun altında sadece işaretle konuştuğumuz için dalış eşlerimizin dikkatini çekmek istediğimiz anlarda da sese başvururuz. Su aynı zamanda ısıyı da çok hızlı bir şekilde iletir. Denize girdiğimizde dışarıda olduğumuzdan çok daha hızlı bir şekilde üşüme yaşarız. Suyun ısıyı iletme hızı havadan tam 20 kat daha fazladır. Su yüzeyinde üşümezken suya girdiğimizde hızlı ısı kaybetmemizin temel nedeni budur. Dalış öncesinde suyun sıcaklığını bilmeli ve suyun iletkenliği de planlanarak dalışlarımızı gerçekleştirmeli ve kıyafetlerimizi bunu göz önünde bulundurarak seçmeliyiz. Hipoterminin en temel nedeni vücudumuzdaki ısının çok fazla bir şekilde düşmesinden kaynaklıdır. Sıcakkanlı tüm canlılarda vücut ısısının aşırı bir şekilde düşmesiyle hipotermi görülür. Hipotermi ısı kaybı ile birlikte vücudumuzda
vücudunuzun doğal ihtiyacı olan işlemleri yapamayacak seviyeye geldiğini gösteren ciddi bir durumdur. Kontrol edilemeyen veya durmayan bir titreme ile kendini gösterir. Titreme çok fazla ısı kaybettiğinizi ve bir an önce kendinizi sıcak bir alana almanızı gösteren bir uyarıdır. Vücudunuzun titremesi ısı derecesini normal bir seviyede tutmaya çalıştığının fakat tutamayacağının da bir habercisidir. Vücudunuzun ısıyı en yoğun bir şekilde kaybettiği bölge kanın beyne taşınırken geçmek zorunda olduğu boyun bölgesidir. Dalışlarımızda boyunluk, başlık, eldiven ve patik sizin ısı kaybınızı biraz olsun engelleyecektir. Giydiğiniz kıyafetin kalınlığından bağımsız bir şekilde çok fazla titrediğiniz anlarda mutlaka dalışa son vermeniz gerekir. Dalışınızı güvenli bir şekilde bitirin, kendinizi kuru, ılık bir ortama alın ve sıcak hafif içecekler tüketin. Vücudumuz 36,5 dereceden ilk 36-35 dereceye düştüğünde metabolizmamızda ve nefes almamızda hızlanma, el ve ayaklarımızda uyuşukluk ve acı hissi başlar. 35 ve 34,5 derecelere geldiğinde metabolizmamızda ve nefes alıp verme ritmimizde yavaşlama görülür. 34-33 derecelerde kan basıncımızın düşmesiyle beraber oksijen miktarında da azalma ve bağlantılı olarak zihnimizde bulanıklık başlar. 32-30 derecelerde artık oksijen miktarı tüm vücuda daha az ulaşır ve bu da beraberinde acıya duyarsızlık, reflekslerde yavaşlama ve bilinç kaybı şeklinde kendini gösterir. 28-25 derecelerde artık nefes alıp vermek çok zordur ve damarlarımız yetersiz oksijenden dolayı kasılmaya başlar ve beraberinde ölüm görülür. Bu anlattığım süreç dalıştan bağımsız olarak her zaman karşı karşıya kalabileceğimiz bir durumdur. Hipoterminin tam tersi olan hipertermi de çok sık olmasa da kalın veya kuru kıyafetle yapılan ılık sulardaki dalışlarda denk gelebileceğimiz bir sorundur. Vücut ısınızın aşırı yükselmesiyle birlikte ortaya çıkar ve vücudunuzun 41-43 derece sıcaklığa ulaşmasıyla oluşur. Aşırı terleme, baş ağrısı, kas krampları, güçsüzlük, hızlı nefes alışverişi hiperterminin temel belirtileridir. İç sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkan kişiler hayati tehlikeyle karşı karşıya kalırlar. Ayağıma kramp girerse ne yapmalıyım? Kramp bazı insanların karada bile çok sık yaşadığı kasların kasılmasıyla birlikte gerçekleşen oldukça acı veren bir rahatsızlık durumudur. Aşırı soğuk, susuzluk, dar ve kan dolaşımını engelleyen kıyafetler, yanlış palet seçimi, su altında palet vururken çalışan kasların zayıf olması gibi durumlar su altında ayağımıza kramp girmesinin genelde temel sebebini oluşturur. Anlık oluşan bu acı verici durumun çözümü basittir. Diğer birçok dalış probleminde olduğu gibi durup sakin kalmaya çalışmak sorunun çözümünde en etkili davranıştır. Daha sonra ayağınızı dümdüz uzatıp palet ucundan yakalayarak kendinize doğru çekmeye başlayın. Eğer yanınızda bir dalış eşi bulunuyorsa durumu haberdar edin ve size yardımcı olmasını isteyin. Arkadaşınız sizin paletinizi size doğru iteleyerek ayağınızın gevşemesini sağlar. Bir yandan masaj yapıp bir yandan esneteceğiniz paletiniz ile ayağınız rahatlayacaktır. Kramp giren kasın anlık olarak dinlendirilmesi ve zorlanmaması gerekir. Ağrı ve acı geçtikten sonra ayağınızın bir süre dinlenmesi için zaman tanıyın ve daha sonra kendinizi ve kaslarınızı zorlamadan daha düşük bir tempoda ilerleyin. Geçmeyen ve tekrarlayan kramp durumlarında en akıllıca çözüm kontrollü ve yavaş bir şekilde yüzeye çıkıp dalışı sonlandırmaktır. Yüzeye geldikten sonra kendinizin ve yorgun dalgıcın pozitif yüzerlikte kalmasını sağlayın ve BC'lerinizi şişirin. Kramp giren dalgıcı sırt üstü yatırıp regülatöründen nefes almasını sağladıktan sonra ayakları ve paletleri omzumuzda kalacak şekilde dalıcıyı ileri doğru iterek tekneye veya karaya ulaşmasına yardımcı olun. Ya da sırt üstü yatan dalgıcı arkasından geçip tüpünün vanasından tutup geri geri çekerek emniyette kalmasını sağlayabilir ve tekneye ulaştırabilirsiniz. Gece denize girmek her zaman heyecan vericidir. Hele gece dalışı yapmak aynı bölgede bile olsa adrenalin seviyenizi her zaman yükselten dalış aktivitelerinin başında gelir. Her gün dalış yaptığınız aynı bölgede bile dalsanız gece yapılan dalışlarda bölgeyi yeniden keşfedersiniz. Gece dalışı bize ayrıca gündüz göremediğimiz birçok avcı deniz canlısını gece dolaşmaya çıktığı için görme ve bazen avlanma anlarına tanıklık etme imkanı tanır. Gece yapılan dalışların gündüz yapılan dalışlara göre ayrıca sualtı işaretleri, ekipmanları, kuralları ve dikkat etmemiz gereken becerileri bulunur. Öncelikle bu dalışları gündüz yapılan dalışlardan ayıran en önemli fark bolca fener kullanılmasıdır. Dalışa giriş yaptığımız bölgeyi tekrar geri bulabilmek başta olmak üzere dalış esnasında da kullanılan birçok fener vardır. Teknede bulunan ana aydınlatma feneri hem acil durumlarda yüzeye çıkan dalgıçlara hem de çevredeki seyir halinde olan deniz trafiğine bölgede bir tekne olduğunun haberini verir. Dalgıçların
tercihine göre kafa fenerleri sabit fener olarak kullanılır. Ayrıca ellerinde hem haberleşme hem de detay bakmak için yedek fenerler bulunur. Her dalgıcın ayrı renklerde bulunduracağı kişisel ışıklar ise su altında dalgıçların tanınmasını sağlar. Herkesin farklı renklerde ışıkları vardır. Gece dalışlarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunur. Tüm gece dalışları dalış yapılan tekneden uzaklaşmayacak şekilde planlanır. Dalış lideri bölgede birçok defa dalmış veya deneyimli olmalıdır. Bu deneyimlerin dip yapısının, görülecek canlıları ve planlamanın ekipteki dalgıçlarla paylaşılması dalış öncesi organizasyonun en önemli kısmını oluşturur. Teknenin altından sarkıtılan bir çakar feneri tüm dalgıçlara nereden giriş ve nereden çıkış yapılacağını gösterir. Gündüz dalışlarında 50 bar olan rezerv hava gece dalışlarında acil durumlar göz önünde bulundurularak 70 bar şeklinde tutulur. Gece dalışlarında gündüz yapılan dalışlardan daha çok enerji harcayacağınız için derinlik ve basınç göstergesi daha çok kontrol edilmelidir. Hiçbir dalıcının fenersiz kalmaması ve fener ışıklarının yüze değil daha çok bedene veya paletlere doğru tutulması dalgıçların ışıktan rahatsız olmaması için çok önemlidir. Dalgıçların sıralaması gündüz dalışlarında olduğu gibi arka arkaya değil, aksine herkesin birbirine kolay ulaşabilmesi için yan yana konumlandırılır. Denizin çok fazla dalgalı ve akıntılı olduğu, kum ve çamur ile görüş mesafesinin çok fazla kısıtlanacağı gemi batığı ve mağara gibi tehlikeli bölgelerde gece dalışı gerçekleştirilmez. Su altında olası dalış eşini kaybeden dalgıçlar dikey bir şekilde olduğu yerde feneri vücuduna ve çevreye tutarak 360 derece dönerek dalış eşini arar. Kaybolan dalgıç ve eşi 2 tur sonrası bulamadığı eşini su altında aramaya devam etmemeli. Bulunduğu noktadan kontrollü bir şekilde feneri yukarı doğru tutarak çıkmalı ve yine fener yardımı ile dalış eşiyle haberleşerek buluşmalıdır. Daha sonra dalış grubunun fenerleri takip edilerek ekibe tekrar katılınmalıdır. Ekibin görülemediği durumlarda tekne ile mutlaka haberleşilmeli veya dalış liderinin ekip ile birlikte yukarı çıkması beklenmelidir. Gece dalışında oluşabilecek acil durumlar tahmin edebileceğiniz gibi gündüz dalışlarına göre çok daha fazladır. Hem teknede bekleyen hem de su altında olan dalgıçlar için dalış bitmesine rağmen su üstüne halen çıkmamış dalgıçlar tedirginlik yaratır. Dalış noktasından geçebilecek veya demir atacak tekneler su altındaki dalgıçlar için en büyük tehditlerden bir tanesi. Bu yüzden dalış teknesinin aydınlatması su altındaki dalgıçların güvenliği için çok önemlidir. Tekne üzerindeki mürettebat güvenlik amacıyla her zaman hazır bulunmalı ve deniz üzerindeki hareketliliği devamlı takip etmelidir. Gece dalışındaki işaretlere ekstra bir fener eklenir ve dalgıç göstermek istediği işareti fener ile aydınlatır. Sadece fenerin kullanılacağı iletişimlerde yuvarlak bir daire çizmek, "İyi misin? Evet iyiyim" demek iken düz bir çizgi halinde aşağı yukarı yapmak problem var anlamına gelir. Problem var işaretinden sonra diğer dalış arkadaşlarıyla iletişime geçilmeli ve problemin çözülmesi için yüzeye çıkılarak ekipteki dalgıçlarla iletişim kurulmalıdır. Su altında balıklara dokunabiliyor muyuz? Deniz canlıları bize saldırır mı? Bu soruların ve bunun devamı olan avlayabiliyor muyuz gibi soruların hayır gibi kısa bir cevabı vardır. Tüplü dalış ile balık avlamak dünyanın her yerinde yasak olan, ayrıca etik olarak da mantıklı ve doğru hiçbir tarafı bulunmayan bir eylemdir. Deniz canlılarına dokunarak onları rahatsız etmek de biz dalıcıların hiçbir zaman onaylamadığı bir davranış şeklini oluşturur. Çoğu balık zaten o kadar hızlıdır ki çıplak elle onları yakalayıp dokunabilmek neredeyse imkansızdır. Biz su altına sadece gözlemci olarak gideriz. Temas eden olarak değil, sadece izlemek ve kaydetmek amacıyla oradayız. Dalış eğitimlerinin temel amacı sizlerin su altında hiçbir canlıya, faunaya ve kendinize zarar vermeden hareket edebilmenizi sağlamaktır. Canlıların kendilerine veya yaşam alanlarına masumca bir şekilde dokunuşlar sergilemek bile bazen o canlının bulunduğu bölgeyi terk etmesine neden olabilir. Kaldı ki kötü bir palet kullanımı ve henüz öğrenilememiş BC kontrolü sualtı yaşamına çok ciddi zararlar verir. Biz dalgıçlar bu gibi aktif temastan mutlaka uzak durmalıyız. Su altına yapacağımız temas sadece fotoğraf ve video amacıyla olmalı. Bir de sadece insan atıkları olan plastikleri ve çöpleri toplamak ile bir dokunuş gerçekleştirebilirsiniz. Çoğu deniz canlısı kendisine doğru yaklaşan bir dalıcıya genelde meraklı gözlerle bakar ve fazla yaklaşması halinde uzaklaşma eğiliminde bulunur. Su altında göreceğiniz canlıların %90'ı, buna avcı türler de dahil olmak üzere, ürkek ve zararsız canlılardan oluşur. Bizim için su altında en tehlikeli olabilecek canlı bence deniz kestanesidir. Eskiden Akdeniz'deki küçük deniz kestaneleri ayaklarımız için tehlike oluştururken artık istilacı büyük deniz kestanelerine karşı da dikkatli olmak gerekir. Fakat bu sadece dalışta değil, yüzme aktiviteleri için de
içinde geçerli bir konudur. Doğada olduğu gibi potansiyel bir tehlike hissettiğiniz bir canlı görürseniz sakin kalmanız ve canlıyı göz kontrolünden kaybetmeden ondan uzaklaşmanız ve sudan çıkmanız en mantıklı hareket olur. Ona doğru yüzmek hayvanı daha tedirgin edecek ve sizi tehdit olarak algılamasına neden olacaktır. Bu yüzden sosyal mesafenizi koruyarak izlemeniz ve mümkünse uzaklaşmanız gerekir. Ani ve panik yaratacak davranışlarımız belki de sadece oradan geçen bir avcı balığı korkutup kendini savunma pozisyonuna sokmasına neden olabilir. Avcı balık gördüğünüzde böyle bir an yaşadığınız için kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Çünkü bu gibi canlılarla çok sık karşılaşmayız. Bu anların sakin ve hareketsiz bir şekilde tadını çıkarın ve mümkünse kayıt altına almayı da ihmal etmeyin. Su altında canlıların kendi yaşamlarına mutlaka saygılı olmalıyız. Bize farklı gelse de onların da kendilerince bir yaşamı, düzeni ve yuvaları var. Ve biz de dahil hiçbir canlı yuvasında sakin sakin vakit geçirirken rahatsız edilmekten hoşlanmaz. Bilerek dalga geçmeye çalışmak onların da hissedeceği ve hoşuna gitmeyeceği davranışlardan birisidir. Mümkün oldukça el ve ayaklarınızı hiçbir yere temas etmemelisiniz ve bulanık sularda ise bu konuda daha hassas olmalısınız. El ve kol takıları deniz sporlarının hepsinde olası takılma ihtimaline karşı çıkartılmalıdır. Fakat tüplü dalışta ayrıca deniz canlılarının dikkatini çekebileceği ve avlayabilecekleri bir şey olabileceğini düşünecekleri için dalış öncesi mutlaka kontrol edilmelidir. Balıkları toplamak için yanınızda getirdiğiniz yemlerde de dikkatli olun. Bu şekilde çok fazla balığın, hatta istemediğimiz bazı balıkların da dikkatini çekebilirsiniz. Eldiven ve patikler olası kesme ve delinme ihtimaline karşı sizi koruyabilir. Fakat yine de bir şeylere dokunmayı düşünmeyin. Dipte ve kumda saklanmış olan avcı balıkları rahatsız etmemek için yüzerliğinizin nötr olmasına ve orta suda yüzüyor olduğunuza emin olmaya çalışın. Bilmediğiniz balıklardan ve size ekstradan çok güzel ya da çok çirkin gelen ya da sizden hiç kaçmayan canlılardan da mutlaka uzak durun. Sizden kaçmayan canlılar genelde kendisine güvenir ve güvenmesinin temeli de boş değildir. Mutlaka bir bildiği vardır. O yüzden dokunmayın, sadece izleyin, hatta mümkünse biraz uzaktan izleyin. Navigasyon denizde, karada ve havada herhangi bir konumdan diğerine en kısa ve güvenli sürede hareket edebilme bilimidir. Navigasyonda yön ve konum gibi referans alacağımız iki temel araç ile yönümüzü bulabilir ve gittiğimiz rotayı hesaplayabiliriz. Başarılı bir sualtı navigasyonu fazladan enerji ve hava harcamamanızı, güvenilir bir şekilde geri dönmenizi sağlar. Ve su altında yapılan navigasyonun temelde iki amacı bulunur. Bunlardan biri dalınan noktadan geri çık, diğeri ise tarif edilen bir noktayı bulmaktır. Temelde doğal ve pusulalı olmak üzere iki tip navigasyon vardır. Biz bildiğimiz dalış rotalarının hemen hepsinde doğal navigasyon kullanırız. Navigasyon becerisi dalgıca güven verir ve dalış planlamasının ayrıntılı olarak uygulanabilmesini sağlar. Dalış esnasında nereden gelip nereye gidiyor olduğumuzu bilmek, yaşayacağımız korku ve stresi azaltıp alacağımız keyfi arttırır. Su altında yüzmek, su üstünde ilerlemekten çok daha yorucu bir iştir. İyi bir navigasyon becerisine sahip olmak, sizi ve ekip arkadaşlarınızı dalış boyunca bir arada tutarken daha az hava harcamanızı ve planladığınız bölgenin tamamını rahat bir şekilde dolaşmanıza yarar. Doğal navigasyon, hayatımızın her anında kullandığımız, çevredeki ipuçlarını birleştirerek yönümüzü bulmamıza yarayan bir yön bulma tekniğidir. Örneğin evden bir markete gidip tekrar geliş sürecimiz başarılı bir doğal navigasyon örneğidir. Evden çıktığımız andan itibaren çevredeki diğer dükkanları, sokakları, parkları ve diğer sabit yapıları referans alarak gitmek istediğimiz noktaya ulaşır. Daha sonra aynı yapıların referansını geldiğimiz yönün tersinde kalacak şekilde kullanarak geri dönüş gerçekleştiririz. Su altında da benzer şekilde girişimizden giriş çıkışımıza kadar tüm su altı ve su üstü sabit cisimleri referans olarak kullanırız. Pusulasız bir doğal navigasyon yaparken su altında referans olarak kullandığımız araçları başlıca şunlar oluşturur: güneş ve ay ışığı, doğal ve yapay su altı oluşumları, su altındaki dip profili ve yapısı, genelde sabit yuvaları ve bölgeleri bulunan bitki ve hayvan türleri, dalga şiddetinin etkisi ve kıyıya yaklaştıkça artan çakılların hareket sesleri. Genelde midyelerin, ahtapotların, deniz yelpazelerinin ve istiridyelerin yuvaları açık denize doğru bakar. Fakat yine de kaybolduğumuz zamanlarda pusula kullanımı her zaman yardımımıza yetişir. Pusula hepimizin bildiği gibi manyetik bir araçtır ve dünyanın manyetik alanına paralel olmaya çalışır. Bu nedenle pusulanın iğnesi her zaman kuzey kutbunu gösterecek şekilde çalışır. Kuzeyin hangi yönde olduğunu öğrenmek diğer yönlerimizi kolayca belirlememizi sağlar. Doğal referanslar ile yönümüzü bulamadığımız zamanlarda pusula bizim için en güvenilir yön bulma aracıdır. Bir pusulanın genel olarak navigasyon amacıyla kullanabileceğimiz 4 özelliği vardır. Pusulanın üzerinde açıların değişebildiği bir dağıtım bileziği halkası bulunur. Bu halkanın üzerinde gitmek istediğiniz yönü işaretlemenizi sağlayan bir tarafta tek, diğer tarafta çift çıkıntıları bulunan açı işaretleyicisi olmalıdır. Gideceğimiz doğrultunun belirlenmesi ve referans aldığımız yönden çıkmamak için kullandığımız, camın üzerinden bakıldığında camın üzerinde ve yan tarafındaki penceresinin üzerinde düz ve belirgin olarak görülen bir referans çizgisi bulunur.
Gittiğimiz yönün açısını kolayca okuyabildiğimiz bir açı kadranına ve pusula iğnesinin serbestçe hareket edebildiğinden emin olduğumuz bir mekanizmaya sahip olmalıdır. Karadaki sabit hareketsiz bir noktadan faydalanarak deniz üzerinde herhangi bir noktanın referans olarak belirlenmesine kerteriz denir. Herhangi bir dalış noktasını yeniden bulmamıza veya denize düşen bir cismin tekrar o noktaya dönülerek aramasının kolayca yapılmasını sağlar. Bir noktanın kerterizini alırken en az 2 noktayı referans olarak belirlemelisiniz. Ve bu referans noktalarının uzaktan rahat bir şekilde görülmesi, önünün kapanmayacak ve çevreden ayırt edilebilecek şekilde olduğundan emin olmalısınız. Siz de denizde bir eşyanız kaybolursa bu referans noktaları ile kaybettiğiniz noktaya geri dönerek arama işlemini daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Suyun olduğu her yerde dalış yapabilir miyiz? Aslında çevresel koşullara dikkat ettiğimiz ve yetkili izni olduğu sürece evet diyebilirim. Fakat bu suların değişkenlik göstermesi sizin ekstra dikkat etmenizi gerektirir. Özellikle tuzlu su ile tatlı su asla aynı değildir. Tuzlu suda kullandığımız ekipmanlar ve ağırlıklar tatlı su için aynı olmayabilir. Örneğin tuzlu su için kullandığınız ağırlıklar tatlı su için fazla gelebilir. Suya girdiğimiz anda su ve doğadan kaynaklı bazı koşullarla karşı karşıya kalırız. Bunlar dip ve yüzey dalgaları, akıntılar, bölgedeki suyun akış yönü, baraj vesaire gibi yerlerdeki vana bölgeleri, gelgitler, mercanlar, deniz canlıları ve su altı yapısını içeren bazı koşullardır. Dalış yapmayı planlayacağınız her bölgenin kendine özgü bir yapısı, canlı faunası ve akıntısı bulunur. Bölgede bulunan dalış rehberlerinden rehberlik hizmeti almak, yapacağınız dalışları hem daha eğlenceli hem de daha güvenli kılar. Hava koşulları ve açık denizdeki atmosfer dalışınızı doğrudan etkiler. Dalış planlamasını yaparken hava ve deniz koşullarını mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Tüplü dalış dünyanın birçok yerinde güvenilirliği yüksek bir aktivite olduğu için ekstrem sporlardan daha çok yoga ve meditasyon gibi dinlendirici bir spor dalı olarak algılanır. Kurallarına uyduğumuz takdirde dünyanın en eğlenceli ve güvenilir sporları arasındadır. Fakat doğada yapılan diğer sporlarda olduğu gibi en planlı dalışlarımızda bile sağlığımızı tehdit edecek bizden bağımsız sorunlarla mutlaka karşılaşmamız mümkündür. İşte bu gibi beklenmedik durumların üstesinden gelmek için yeterli bilgiye, deneyime ve kondisyona sahip olmamız gerekir. İyi bir sağlık, keyifli ve eğlenceli dalışlar demektir. Dalışlardan önce alkol, sigara gibi ürünlerden uzak kalmak su altında bizim daha dinç ve dinamik kalmamızı sağlar. Ayrıca dalış öncesi kullanılacak ilaçlar bizim su altında düşünme ve duyu yeteneklerimizi olumsuz yönde etkileyebilir. Olası ilaç kullanımında mutlaka dalış eğitmeninizi bu durumdan haberdar etmeniz gerekir. Alkol kullanımı ile vücudun aşırı susuz kalabileceği gibi durumlarda dekompresyon hastalığının gerçekleşme riski birden artar. Biz dalgıçlar genel prensip olarak dalışlarımızdan en az bir gün öncesinden başlayarak alkol ve ilaç kullanımını keseriz. Böylece olası yan etki ve olumsuz durumların da önüne geçmiş oluruz. Kullanmak zorunda olduğunuz reçeteli ilaçlar varsa etkilerini ve sonuçlarını mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Sigara içmenin günlük yaşantımızda ve hayatımızda ne gibi olumsuzluklara neden olduğu artık herkes tarafından zaten kabul edilen bir gerçek. Fakat dalış öncesi ve sonrasında sigara içmek sizin ciğer aşırı genleşme gibi problemleri yaşama riskinizi arttırır. Alerji, soğuk algınlığı, grip gibi konular da dahil olmak üzere kendinizi iyi hissetmediğiniz günlerde dalış yapmamalısınız. Rüzgar ve klimalı ortama maruz kalmak gibi solunum yollarınızı tıkalı olacağı zamanlarda su altında basınç eşitlemekte çok zorlanırsınız. Bu yüzden dalışa motor gibi rüzgarı doğrudan alacağınız ulaşım araçlarıyla gitmemelisiniz. Mümkünse her 2 yılda bir kere başta kulak burun boğaz olmak üzere fiziksel kontrolden geçmek hem dalış serüveniniz hem de kendi vücudunuzun dalışlara vereceği tepkileri öğrenmek için önemlidir. Tüplü dalış için kısmen tembel sporu diyebiliriz. Olimpiyat sporcusu gibi sürekli antrenman yapmanız veya kondisyonunuzu korumaya çalışmanız gerekmez. Ama yine de kabul edilebilir sağlık ve vücut dengesini korumanız dalışlarınızı ve hayatınızı daha keyifli bir hale getirir. Su altında ne gibi problemlerle karşılaşırız? Önlemleri nelerdir? Aşırı ve kontrolsüz hareket ile birlikte tükenme bir dalıcının karşılaşabileceği ilk sorunlardan sadece bir tanesidir. Tükenme vücudunuzun oksijensiz kalması ve aşırı yorulmanızla birlikte ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Hareket etmeyi durdurmak, mümkünse sabit ve sakin bir yere tutunarak nefes ritminizi düzenlemeye çalışmak tükenmeye karşı en etkili çözümlerden birisidir. Sabit bir yere tutunmak sizin nefes kontrolünü sağlamanız sırasında dengenizi koruyarak aşırı iniş çıkışlarınızın da önüne geçer. Dalış başladığı andan itibaren kendinizin ve dalış eşinizin basınç hava göstergesini takip etmek, tüpünüzdeki havanın bitmesinin önüne geçebileceğiniz en etkili yöntemdir. Gösterge takibi ve kontrolü alışkanlık haline getirilmeli ve devamlı takip edilmelidir. Olası hava azalmasının ilk belirtisi regülatörünüzden düşük miktarda hava gelmesidir.
Bu gibi durumlarda dalış eşinizi haberdar ederek kontrollü bir yükseliş gerçekleştirmelisiniz. Havanın tamamen bitmesi gibi durumlarda ise dalış eşinizin yedek hava kaynağı olan ahtapotu kullanmaya başlamalısınız. Arkadaşınızın yanınızda olmadığı ve yedek hava kaynağına ulaşamadığınız çok uç örneklerde ise kontrollü acil yüzeye çıkış tekniğiyle yukarı çıkılmalıdır. Kontrollü acil çıkış tekniği havası biten dalgıcın yüzeye doğru bakıp ciğer aşırı genleşmesinin önüne geçmek için "aa" sesi çıkarıp ciğerimizdeki havayı azar azar fakat sürekli boşaltarak yukarıda karşılaşabilecek bir çarpışmanın önüne geçilerek yüzülmesidir. Çok daha derinlerde ve benzer koşullarla karşılaşıldığı anlarda ağırlıklar da atılarak yüzeye doğru tekrar derin bir "aa" sesi çıkararak yükselmeye başlanmalıdır. Çok hızlı yukarı çıkışlarda ciğer genleşmesi karşılaşabileceğimiz en tehlikeli durumların başında geldiği için sürekli nefes verme işlemi asla ihmal edilmemelidir. Bu hızlı çıkış son çare olarak kaldığı durumlarda geçerli olan, denemesi bile tehlikeli olabilen bir acil çıkış prosedürüdür. Yüzeye ulaşıldığı anda tüpünüzde hava olmadığı için BC hortumuna ağzınız ile hava doldurarak yüzeyde kalma işlemini gerçekleştirmelisiniz. Ağzımızdan çıkan regülatörün serbest akışa geçmesi de çok sık olmasa da karşılaşabileceğimiz sorunlar arasındadır. Balık ağlarına, oltalarına veya halatlarına takılmak ise su altında karşılaşmak istemeyeceğimiz durumlar arasındadır. Eğer su altında bir şeylere takıldığınızı veya dolandığınızı hissederseniz sakin kalıp sizi tutan şeyi görmeye çalışın. Fakat bunu kendi etrafınızda dönmeden yapın. Eğer dönerseniz çapariz olursunuz. Yani her şey birbirine dolaşır. Kendi etrafınızda dönmek durumu çok daha güçleştirir ve kolay bir sorunu bile çok daha zor çözülür bir hale getirir. Sorunu kendiniz çözebileceğinizi düşünüyorsanız dalış bıçağınız ile halat veya ağları kesin atın. Bunu başarabileceğinizden şüpheniz bile varsa olduğunuz yerde sakin bir şekilde kalmaya çalışın. Fazla hareket etmeyin. Sadece ses çıkararak dalış eşi ve liderinize seslenin ve size yardım etmesini bekleyin. Derin dalış ile gelen derinlik sarhoşluğu, nitrojen narkozu nedir? Derinlere inmek, oralardaki batıkları ve deniz canlılarını görmek, denizin basıncını hissetmek ve deneyimlemek bütün dalgıçlara her zaman cazip gelmiştir. Fakat derinlere inmek belli başlı sorumlulukları da beraberinde getirir. Su altında soluduğumuz hava burada soluduğumuz havanın aynısıdır. Yani %78 nitrojen, %21 oksijen ve %1 diğer gazlardan oluşur. Sadece filtrelemeden geçtiği için içerisinde nem, toz ve koku bulunmaz. Vücudumuz oksijeni kullanırken soluduğumuz nitrojeni tüketmez. Fakat su altında basınç ile bu havanın yoğunluğu artar. Bazen dalışlarda soluduğumuz havanın kokusunda ve tadında değişiklik hissedebiliriz. Bunun genelde temel nedeni tüp dolumu esnasında filtrelerin doğru çalışmaması veya kompresördeki başka aksaklıklardan kaynaklanır. Kirli hava çok nadir karşılaşılan bir durumdur. Genel olarak dalış merkezleri en çok kendileri bu havayı solumak zorunda olduğu için kompresör ve hava kontrolleri düzenli olarak yaparlar. Yine de dalış esnasında ulaşabilecek baş ağrısı ve mide bulantısı gibi durumlarda dalışa son vermenizi tavsiye ederim. Kirli ve sağlıksız bir havanın su altında kullanımı baş ağrısı, mide bulantısı hatta uzun süre solunması durumunda kusma ve bilinç kaybı şeklinde kendini gösterebilir. Kirli hava tüketiminin olduğu düşünüldüğü durumlarda dalıcıya saf oksijen ile solunum yapılmalıdır. Tüplü dalışlarda hava kalitesi bizim dalış sağlığımız için en önemli konuların başında gelir. Dolum esnasında tüpün içerisine dolabilecek olan tekne veya arabaların egzozunun dumanı ya da sigara, benzin gibi ürünlerin kokuları havanın kalitesini düşürür. Tüpün içerisine dolan bu sağlıksız hava basınç arttıkça daha fazla yoğunlaşacağı için su altında çeşitli zehirlenmelere neden olabilir. Karbondioksit ve karbon monoksit zehirlenmesi özellikle benzin ve sigara gibi farklı kötü kokuların tüp dolumu esnasında içine karışmasıyla gerçekleşir. Bu gibi kalitesi düşük havanın uzun süre solunması tipik zehirlenme belirtileri gösterir. Havanın tadında veya kokusunda bir şey fark etmemiş olsanız bile baş ağrısı, mide bulantısı gibi belirtileri kendinize gözlemlemeye başlıyorsanız dalış lideri ve eşinize durumunuzu bildirin ve dalışınızı bir an önce sonlandırın. Az önce soluduğumuz havanın %78'inin nitrojen olduğunu söylemiştim. İşte bu nitrojenin su altında yoğun bir şekilde solunması vücudumuzda çeşitli etkilere neden olur. Bunlardan birincisi nitrojen narkozu ya da derinlik sarhoşluğudur. Soluduğumuz nitrojenin vücudumuzda oluşturduğu narkozun aslında direkt bir etkisi bulunmaz. Ancak su altında iletişiminizi, karar verme ve sağlıklı düşünme gibi yetilerinizi zayıflatır. Tıpkı sarhoş olduğumuzda olduğu gibi gerçek olmayan aşırı bir özgüven hissi oluşturabilir. Bu da devamında sarhoş bir dalgıç ile su altında vakit geçirmeye dönüşebilir. Sarhoş bir insan nasıl ki sarhoş olduğunu kabul etmezse, nitrojen narkozu olmuş bir insan da derinlik sarhoşluğuna kapıldığını kabul etmez. Bu da tehlikeli olabilecek davranışlara, planın dışında bir derinliğe ve yöne gitmesine neden olabilir. Beraberinde ise yaşanacaklar hepimiz için hoş olmayan sonuçlar doğurur. Bu yüzden bu gibi durumlarda karşınızdaki insanın nitrojen narkozuna yakalandığını düşünüyorsanız dalgıca sorunun onda değil kendinizde olduğunu belirtin ve yavaşça yükselmesini sağlayın. Derinliği düşürmek narkozun yoğun etkisinin kaybolmasına neden olur. Narkozun etkisi azaldıkça ve güvende olduğunuzdan emin oldukça
olduktan sonra tekrar dalışa devam edebilirsiniz. Özellikle derin dalışlarda inişte ve çıkışta demir halatı veya zinciri referans olarak kullanılabilir. En önde olan dalgıç yavaşça yüzeye doğru çıkacak ve arkadan gelenler de bu hıza uyarak yavaşça geleceklerdir. Derin dalışların yapıldığı teknelerden acil durumlar için 3 metre derinliğe tam takım bir scuba sarkıtılarak önlem alınmalıdır. Peki acil durumlarda ne yapmalıyız? Olumsuz oluşabilecek durumlara karşı her zaman bir acil durum senaryonuzun olması sadece dalış için değil, hayatımızın her aşamasında bizim için gerekli bir durumdur. Panik havası genelde kişilerin ne yapacaklarını bilmemesinden ve plansızlıktan kaynaklanır. Acil durumlarda yapılacakların senaryosu, kimlerin hangi görevleri alacakları ve nerelerin aranacağı gibi konular dalış yapacağınız bölgelere göre değişkenlik gösterse de çoğunlukla benzerdir. Bulunduğunuz bölgedeki ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin telefon numarası herkesin telefonunda mutlaka kayıtlı olmalıdır. Tüplü dalış su altında gerçekleşse bile genelde problemlerin çoğuyla su yüzeyinde dalış öncesinde karşılaşırız. Dalış öncesi son hazırlıklar ve kontroller bizim hem dalış esnasında hem de dalış sonrası ekstra bir problemle karşılaşmamızın da önüne geçer. Dalış esnasında karşılaşan problemin türüne göre yapmanız gereken ilk iş dalış eşlerinize haber vererek kontrollü bir şekilde su yüzeyine çıkmak ve denge yeleğinizin sizin yüzeyde kalacağınızdan emin olana kadar hava ile doldurmaktır. Denge yeleğinizin şişmiş olması sizin ekstra enerji harcamanızın da önüne geçer. Acil durumların hepsinde yardım istemek asla ayıp ya da küçük düşürücü bir durum değildir. Aksine su üstüne çıktığınız ilk anda yapılabilecek en mantıklı iş düdük veya işaret şamandırası ile tekneden veya kıyıdakilerden yardım istemektir. Uyarı düdüğünü çalmak, el sallamak ve yardım için bağırmak sorunların daha da büyümesini engelleyerek daha hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar. Karşılaştığımız sorun ne olursa olsun sakin kalmaya çalışmak ve problemin ne olduğunu anlamak yapmamız gereken en önemli adımların başında gelir. Problem yaşayan dalıcılar arasında hangisinin durumun kontrol altına aldığı ya da alabileceğini kestirmek ve hangisine yardımın öncelik tanınacağı da acil durum anında karar verilmesi gereken anlardan birisidir. Herkese aynı anda aynı seviyede yardım edemeyebiliriz. Bu yüzden öncelik sırası belirleyerek yardım etmeye çalışmak ortamı daha güvenli bir hale getirir. Sakin olduğundan emin olduğunuz dalıcıyı da heyecanlı ve panik içinde olan dalıcıyı da hemen fark edersiniz. Sakin olan dalıcılar kurallara uyma eğilimindeyken panik halindeki dalıcılar kontrollerini kaybetmiş durumdadırlar. Panik halinde bir dalıcının ilk yapacağı şeylerden birisi sudan çıkmamış olmasına rağmen regülatörün ağzından atması, denge yeleğini şişirmeyi unutmuş olmasına rağmen yüzeyde kalmaya çalışmasıdır. Su üstünde kalmaya çalışmak panik dalıcıya çok enerji kaybettirir. Heyecan ve korkuyla bir şeye tutunmaya çalışırlar. Panik dalıcıların tükenme durumuna gelmeden ve aşırı yorulmadan yardıma ihtiyaçları vardır ve bir süre sonra su yutmaya başlarlar. Bu gibi durumlarda dalış eşlerinin birbirine yardım etmesi önemlidir. Fakat panik olan dalıcı sakin dalıcının hayatını da riske atabileceği için yardım edecek dalıcıların izlemesi gereken bazı adımlar bulunur. Yardım edecek dalıcının kendisini güvende tutması için ilk önce kendi BC'sini şişirmesi ve yüzeyde olduğundan emin olması gerekir. Daha sonra dalıcıya sesli ikazda bulunarak sakin kalmasına yardımcı olmalıdır. Panik dalıcının BC'si şişirilerek kontrollü bir şekilde yüzeyde kalmasına yardımcı olduktan sonra tekrar solunum yapması sağlanmalıdır. Dalıcı sırt üstü yatırılarak yardım istenir ve sudan çıkış gerçekleşir. Suyun dışından yardım etmeniz gerekiyorsa orada kalmak ve yüzeyden panik dalıcıya tutunabileceği bir şey uzatmayı denemelisiniz. Böylece hem kendinizi hem de panik dalıcıyı tehlikeye atmamış olursunuz. Vurgun yer miyiz? Dekompresyon hastalığı nedir? Su altında şehirden ve gürültüden uzaklarda sessiz ve sadece balıklar arasında olmak çok güzel duygulardır ve bize çok mutlu hissettirir. Ve bunun hiç bitmemesini ya da ne kadar daha fazla kalabilirsek kalalım isteriz. Fakat dalışın ve yaşamın gerçekleri önümüze gelir ve bize bunun mümkün olmadığını hatırlatır. Su altında istediğimiz kadar veya havamız bitene kadar kalabiliriz diye bir düşünceye asla kapılmamalısınız. Derinliğe ve orada geçirdiğimiz süreye bağlı olarak su altında kalabileceğimiz zamanın da bir limiti bulunur. Bu limiti sadece tüpümüzdeki havanın miktarı belirlemez. Bu limiti onlarca yıl bu mesleğe kendini ve sağlığını feda eden kutsal denizciler sayesinde öğrenilen ve planlanan derinlik tabloları belirler. Bir dalış sırası boyunca soluduğumuz nitrojen miktarının vücut dokularına karışması ile ilgilidir. Bulunduğunuz derinlik ve buna bağlı olarak hissettiğiniz basınç soluduğunuz havanın içindeki nitrojenin yoğunluğunu şekillendirir. Dalış tabloları hakkında özellikle bilmeniz ve önemsemeniz gereken iki tane temel faktör var. Bunlar hangi derinliğe indiğiniz ve burada ne kadar süre vakit geçirdiğinizle ilgilidir. Herkesin istediği gibi daha derinlere dalmak ve burada uzun süreler geçirmek vücudunuza daha çok nitrojen birikeceği anlamına gelir. Derinliğiniz azaldıkça vücudunuzdaki kullanılmayan nitrojen sizi terk etmek ister. Dalış bilgisayarları ve tablolar vücudumuzun ne kadar sürelik bir nitrojeni kabul edeceğini bize gösterir.
Bu limitleri aşan derinlik ve sürelerdeki nitrojen miktarını vücudumuz taşıyamaz. Normalden daha hızlı bir şekilde vücudunuzdan çıkmaya çalışan nitrojen, hava kabarcıkları halinde dokularınızdan ayrılmaya çalışır. Bu baloncukların hızlı çıkış denemesi halk dilinde vurgun olarak bilinen dekompresyon hastalığının oluşmasına neden olur. Dalış planlamasının doğru yapılması ve buna uyulması dekompresyon riskini ortadan kaldırır. Fakat planlamaya uyulmaması veya yanlış planlanması dekompresyon hastalığının başlıca sebebini oluşturur. Su altındaki derinlik ve süre dekompresyon hastalığının en temel nedenidir. Bunun haricinde dalış öncesi aşırı efor ile vücudumuzun yorgun olması, sevdiklerimizle tartışma ve mutsuzluk nedeniyle stresli olmamız, alkol ve beraberinde gelen susuzluk, sigara ve uyuşturucu kullanma, aşırı kilolu olma ve sağlıksız beslenme gibi yan etkenler de dekompresyon hastalığını tetikler. İrtifada yapacağınız dalışların doğru planlanması ve dalıştan sonra uçağa binme saatleri gibi bazı kurallara uyma prosedürleri dekompresyon hastalığından korunmamız için öğrenmemiz gereken temel konulardır. Bu yüzden eğitmenlerinizin size anlatacağı dalış tablosu kurallarının limitlerini asla aşmamalı ve kuralları esnetmemelisiniz. Nitrojen kabarcıkları vücudunuzun herhangi bir yerinde oluşabileceği için belirtileri de birbirinden farklı değişkenlikler gösterir. Yorgunluk, güçsüzlük, baş dönmesi, zor nefes alışveriş, eklem ağrıları, karıncalanma, hissizlik, felç ve son olarak da ölüm olarak kendini gösterir. Belirtiler genelde birdenbire olmaz. Bazen vücudun belirtileri göstermesi dalıştan sonra 12 saate kadar uzayabilir. Uzun süre vücudun yorgun olması, baş dönmesi, hissizlik ve bayılma şeklinde de kendini gösterebilir. Dekompresyon hastalığından şüphe duyduğunuz anlarda belirtilerin şiddetine bakmadan ilk yardım önlemleri almaya başlayın. Dalışta gerçekleşecek hastalıkların birçoğu benzer belirtiler gösterir. Bazen birçok hastalık aynı anda bir arada da olabilir. Bu yüzden bu hastalıkların hepsi dekompresyon hastalıkları olarak isimlendirilir ve ayrım gözetmeksizin benzer ilk yardım sürecinin işlemesi sağlanır. Dekompresyon hastalığına yakalandığını düşündüğünüz dalıcıyı eğer nefes alıyorsa sakin bir şekilde düz, hareketsiz bir zemine sol tarafının üstüne gelecek şekilde, başı desteklenecek şekilde yatırılmalı ve ilk yardım ekipleri gelene kadar oksijen tedavisi uygulamanız gerekir. Dalıcının bu süreç boyunca nefes alışverişi ve nabız atışı kontrol altında tutulmalıdır. Kalp atışının ve nefes alışverişlerinin kesildiği durumlarda suni solunum ve CPR uygulaması yapılmaya devam edilmelidir. Basınç odasına yetiştirilmesi gereken bir dalıcının asla vakit kaybetmeden ve fazla sarsılmadan ulaşımının en hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. Su altında tepkisiz kalan bir dalıcıya nasıl müdahale edilir? Aşırı efor, beraberinde tükenme, su yutma, nefes tutma ile birlikte gelen ciğer genleşmesi vesaire gibi problemler su altında heyecan ve panik ile birleşerek boğulmaya yakın bir durum yaşanmasına neden olabilir. Beynin kendini garantiye alması için kısa süreli vücudun tüm çalışma sistemini durdurmasıyla gerçekleşen bayılma, su altında dalgıcın tepkisiz ve havasız kalmasına yol açar. Bu gibi acil durumlar vakit kaybetmeden hızlı, güvenilir ve kontrollü bir şekilde müdahale etmeyi gerektirir. Dalıcı emniyetli bir şekilde yukarı çıkarıldıktan sonra ilk iş tekneden veya karadan yardım istemek olmalıdır. Daha sonra solunum ve hareket kontrolü yapılarak suni solunum başlamalıdır. Tekneye veya karaya ulaşana ya da ilk yardım ekipleri gelene kadar suni solunum devam edilir. Sabit bir alana çıktıktan sonra eğer nabız ve kalp atımı yoksa CPR ilk yardım ekipleri gelene kadar devam edilir. Su altında hareketsiz görülen bir dalıcıya yardım ederken izlemeniz gereken bir sıralama bulunur. Dalıcının hızlı bir şekilde yüzeye çıkarılması birinci aşamayı oluşturur. Böylece tepkisiz dalgıcın daha fazla su yutmasının önüne geçilir. Yüzeye getirilen dalgıcı yüzeyde tutabilmek için ağırlık kemerleri atılır ve BC'nin tam olarak şiştiğinden emin olunur. Dalıcının emniyette olduğundan emin olduktan sonra yüzeyde yardım işareti, bağırma ve işaret ekipmanları kullanılarak yardım istenir. İlk yardım geldiğinde dalıcının sudan kazasız ve kontrollü bir şekilde çıkmasına yardımcı olun. Eğer dalıcı nefes alıyor fakat bir tepkisizlik hali bulunuyorsa kazazedede de takip etmeniz gereken bazı belirtiler bulunur. Bunlar göğüs ağrısı, nefes almada zorluk, görsel dikkat dağınıklığı, sağlıklı düşünememe ve konuşamama, sersem ve dengesiz bir hareket kabiliyeti ve son olarak da felçtir. Bu belirtiler kişinin akciğerlerinin aşırı genleşmiş olabileceğinin veya bilincinin kaybolduğunun göstergesidir. Yüzeye çıkarılan dalgıcın solunum yolunun daima açık tutulması gerekir. Nabız, kalp ritmi ve nefesi sürekli kontrol edilir. Ağız içerisinde nefes almayı engelleyen dil veya bir cisim olmadığından emin olduktan sonra gerekiyorsa CPR uygulaması yapılır. Eğer dalgıcın kalp ritmi var ve nefes almasında bir problem yoksa kişiyi sol tarafın üstüne kurtarma pozisyonuna yatırarak saf oksijen solunmasına yardımcı olunur. Dalgıcın bilinci açık ve konuştuğunuz şeylere, kurduğunuz cümlelere tepki veriyorsa dalgıcı çok sıcak, soğuk ve ıslak yerlerden uzaklaştırarak sırt üstü yatırmak, iletişim halinde kalmak ve dalıcıyı sabit tutmak en doğru olandır.
Her ilk yardım müdahalesinde olduğu gibi kazazedenin güvenliğinden emin olduğunuz ilk an tıbbi müdahalede bulunacak ekibi arayın. Her şey kontrol altına alındıktan sonra olay anını ve nasıl gerçekleştiğini bir video kaydı altına alın. Bu video müdahalede bulunacak ekipler için çok faydalı olacaktır. İstediğim derinlikte sınırsız kalabilir miyim? Dalış tabloları nelerdir? Su altında hangi derinlikte ne kadar süre kalabileceğimizi bize gösteren çizelgeler dalış tablolarıdır. Bu tablolar 100 yılı aşkın sürede askeri ve teknik dalışlardaki deneyimlere, bilimsel çalışma ve gözlemlere dayanarak hazırlanmış, bizlerin güvenli bir dalış planlamasını sağlayan kaynaklardır. Bu matematiksel hesaplamalar sadece teorik olduğu için kişiden kişiye ve deneyimden deneyime göre farklılık gösterebilir. Sizler bu tabloları kullanırken kendi kişisel deneyimlerinizi ve gözlemlerinizi mutlaka göz önünde bulundurarak bu dalışları gerçekleştirmelisiniz. Dekompresyon hastalığını tetikleyecek faktörlere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız asla dalış tablosundaki belirtilen kuralları esnetmemelisiniz. Öncelikle şunu da belirtmeliyim. İnsanların fiziksel dirençleri, sağlıkları ve yaşam şekilleri birbirinden bambaşka şekillerde olduğu için hiçbir dalış tablosu veya bilgisayarı kurallara harfiyen uysanız bile dekompresyon hastalığı oluşmayacağı anlamına gelmez. Bu yüzden her dalışta kendinizi gözlemleyin ve belirtilen kuralları, derinlik ve süreleri zorlamamayı kendinize bir disiplin haline getirin. Herhangi bir dalış merkezine gittiğinizde dalış liderinizin uygulayacağı dalış programı genelde klasik sportif dalışlarda sürekli kullandıkları ve her gün defalarca daldıkları planlama şeklinde olacaktır. Unutmayın, hiçbir dalış dekompresyonlu şekilde planlanmaz. Dalış öncesi yapılacak ön bilgilendirmelerde dalış lideriniz size programı, derinliği ve süreyi net bir şekilde anlatacaktır. Aklınıza takılan bir soru olduğunda eğitmeninize sormaktan, dekompresyon kurallarına uymayan bir durum fark ettiğinizde de paylaşmaktan asla çekinmeyin. Dekompresyonsuz dalış planı tablonun en güvenilir bölgelerinde herhangi bir dekompresyon riski almadan ve su altında ekstra bekleme yapmanıza gerek kalmadan gerçekleştireceğiniz dalış planlamasıdır. Deko beklemesi olarak adlandırılan bu beklemeleri yapmanız gerekmeksizin yüzeye çıkışınızı gerçekleştirdiğiniz dalışlardır. Beklemesiz dalış programı olarak da isimlendirilir. Fakat biz dalış eğitmenleri yine de riski neredeyse sıfıra indirmek amacıyla her dalış sonunda 5 metre derinlikte 3 veya 5 dakika bekleme yaparak olası vücudumuzda biriken nitrojeni orada bırakıp yüzeye çıkmayı tercih ederiz. Bu yaptığımız beklemeye emniyet beklemesi denir. Emniyet beklemesi vücudunuzda biriken nitrojenin atılması ve yüzerliliğinizin ayarlanması için size ekstra zaman kazandırır. Fakat ben genelde bütün dalışlarımda bu emniyet beklemesinde geçirilen süreyi daha sığ sularda 4-5 metre derinliklerdeki bölgeleri dolaşarak geçirmeyi tercih ediyorum. Böylece grubumdaki dalgıçların 5 dakika fazladan dalışın tadını çıkarmaya devam etmesini de sağlamış oluyorum. Tablonuzdaki süreyi aşmanız ve tablonuzun yanınızda olmadığı durumlarda 5 dakikaya kadar aşılan süreler için 8 dakika, 5 dakikadan fazla aşılan süreler için ise maksimum 15 dakika olacak şekilde su altında ekstra emniyet beklemesi yapmanızı tavsiye ederim. Bu gibi süre ve derinlik sınırını aştığınız dalışlardan sonra 24 saat boyunca dalış yapmamaya veya uçağa binmemeye çalışın. Dalış sonrası ekstra bir önlem olarak saf oksijen solunumu yapabilirsiniz. Kuralları aştığınızı düşündüğünüz dalışların ardından her ihtimale karşı kendinizi dekompresyon hastalığına karşı gözlemlemeye devam edin. Artık dalgıçlar kullandıkları dalış saatleri ve dalış bilgisayarları sayesinde bütün dalış planlamasını saatlerine bakarak gerçekleştirebiliyor. Ama yine de dalış eğitimlerinde dalış tablonuzu nasıl kullanmanız gerektiğini eğitmenlerinizden örnekler yaparak öğrenmelisiniz. Dalış bilgisayarları bulunduğunuz derinliği ve süreyi tam olarak referans alıp hesaplama yaparak daha hassas bir planlama örneği çıkarmanıza yardımcı olur. Fakat dalış bilgisayarlarında karşılaşabileceğiniz en olumsuz durum dalış esnasında bozulma ihtimalleridir. Dalış planlaması asla bekleme yapılmayacak şekilde planlanır demiştik. Arka arkaya yapılan dalışlarda ise vücudunuzda bir önceki dalıştan bir miktar nitrojen birikmesi gerçekleşir. Dalış bilgisayarları bu gibi tekrarlamalı yapacağınız dalışlarda size bekleme yapılmaksızın su altında geçireceğiniz derinliği ve süreyi verir. Kalıntı nitrojen adı verilen bu nitrojen ilk dalışınız sonrasında vücudunuzdan yavaş yavaş atılır. Bu kalıntı nitrojenin vücudunuzu terk etmesi bazen saatler, bazen ise bir günü bile bulabilir. Fakat siz birinci dalış sonrası yüzeyde geçireceğiniz zamanı kısa tutar ve ikinci dalışa daha erken geçerseniz bu kalıntı nitrojenin üzerine yenisini ekleyerek bir sonraki dalışı gerçekleştirirsiniz. Bu gibi tekrarlamalı dalış planlarında ilk dalıştaki nitrojen miktarını mutlaka hesaba katmalısınız ve bir sonraki dalışınızı buna göre planlamalısınız. İlk yapılan dalış sonrası yüzeyde ne kadar beklemeniz gerektiği ve ikinci dalışta ne kadar derinlikte hangi süre kalacağınızı dalış tablosuna veya bilgisayarına bakarak hesaplamalısınız. Genelde ilk 6 saat
saati geçtikten sonra yapacağınız dalışlarda kalıntı nitrojenin çok fazla bir önemi yoktur. Fakat birinci dalışınızın üzerinden 6 saat geçmeden yapacağınız ikinci dalışlarda daha dikkatli olmalısınız. Suya girdiğimiz andan tekrar yüzeye çıkana kadar geçirdiğimiz ana dip zamanı denir. Hesaplama yaparken 10 metre derinlikten daha sığda gerçekleşen bütün dalışlarınızı 10 metre derinlikte kalmışsınız gibi planlamak emniyetinizi arttırır. Kullandığınız dalış tablosundaki limitlere ve sürelere harfi harfine uyun ve asla sınırları zorlamayın. Dalış yapacağınız derinlik ve süre aralarda kalıyorsa her zaman yukarı doğru yuvarlanır. Yani 7 metreye gerçekleştirdiğiniz bir dalış 10 metreye, 18 dakika suda geçirdiğiniz vakit 20 dakikaya yuvarlanır. Her zaman daha derine dalmış ve daha uzun süre suda kalmışsınız gibi düşünmek durumundayız. Bu alışkanlık uzun vadede dalışlarınızın daha güvenli kalmasını sağlar. Su altında yüzeye doğru yükseliş hızımız 18 metre derinliği 1 dakika sürede çıkacak şekilde olmalıdır. Aynı şekilde yüzeye çıkarken hızımızı kendi baloncuklarımızın önüne geçmeyecek şekilde takip edin ve oldukça yavaş bir yükseliş gerçekleştirin. Akıntılı ve yorucu olacağını düşündüğünüz ya da çok soğuk sularda gerçekleşeceğini bildiğiniz dalışlarınızı normal yapacağınız derinliklerden 4 metre daha fazla derine dalmışsınız gibi planlayın. Arka arkaya yapacağınız tekrarlamalı dalışları ise ilk dalışınız derine, ikinci dalışınız daha sığ derinliğe daha az süre kalacak şekilde planlayın. İkinci dalışınızı daha sığda gerçekleştirmek ilk dalıştan vücudunuza birikecek olan nitrojenin atılmasına yardımcı olacaktır. Tekrar eden dalışlarınızın derinliğini eğer birinci basamak seviyede bir belge almışsanız 18 metre, eğer bir üst seviyede bir belgeye sahipseniz asla 30 metreyi geçmeyecek şekilde planlayın. Hangi seviyede dalgıç olursanız olun dalış yapabileceğiniz maksimum derinlik 30 metredir. Sadece eğitim amacıyla eğitmen gözetiminde 40 metreye kadar dalış gerçekleştirebilirsiniz. Bu maksimum derinlik sınırları eğitmen olmanız veya acemi olmanızla hiçbir ilgisi yok. Tamamen fizyolojik nedenlerden kaynaklı. Derinlik tablolarında gösterilen 42 metre derinlik seviyesi sadece acil durumlar için geçerli olan planlamalarda gerçekleştirilir. İrtifa dalışları nelerdir? Dağlardaki, tepelerdeki göllerde dalış yapabilir miyim? Uçağa ne zaman binmeliyim? Yüksek irtifalara çıktığınız zaman su altına indiğinizin tam tersi olur. Basınç azalmaya başlar. Kullandığımız dalış tabloların hemen hemen hepsi su altına ineceğimiz derinliklere ve artacak olan basınç miktarına göre planlanmıştır. Fakat irtifada basınç azalmaya başladığı için buna göre planlanmış dalış tablolarına ihtiyaç duyarız. İrtifa dalışlarında vücudumuzda biriken nitrojenin kabarcığa dönüşmesi daha kolaydır. Eğer 300 metre yüksekliğin üzerinde bir dalış gerçekleştiriyorsanız özel dalış tabloları kullanmanız gerekir. Sadece dalış saati veya bilgisayarı kullanıyorsanız saatinizi irtifa dalışı yapacağınız şekilde ayarlamalısınız. İrtifalarda gerçekleştireceğiniz dalışların öncesinde dalış eğitmeninizden irtifa dalışı eğitimi almadan dalış yapmamanızı tavsiye ederim. Genel kural olarak her dalışınız sonrası en az 12 saat yüzey beklemesi yapmalısınız. Eğer tablo kullanıyorsanız grup harflerinizi takip ederek tablonuzun önereceği uçuş saatini kontrol etmeli ve o şekilde uçağa binmelisiniz. Tekrar eden bir dalış günü geçirdiyseniz bu süre mutlaka en az 18 saat olmalıdır. Uçuştan önce ne kadar uzun süre yüzey beklemesi yaparsak dekompresyon hastalığına yakalanma olasılığımız da o derece düşmüş olur.